Pilot botu Şangay'ın görüş alanına geldiğinde ne olduğu kolayca olacak tahmin ettim. Tankadere'nin verdiği sinyaller Yokohama buharlı gemisinin kaptanı, bayrağı yarı direkte gören yolunu küçük gemiye doğru yönlendirdi. Phileas Fogg, ödeme yaptıktan sonra John Busby'ye geçişinin bedelini şart koşturdu ve hak edenleri ödüllendirmek ek olarak 550 pound tutarında, buharlı gemiye Aouda ve Fix, ve hemen Nagasaki ve Yokohama'ya doğru yola çıktılar. 14 Kasım sabahı varış noktalarına ulaştılar. Phileas Fogg, Carnatic gemisine binmek için hiç vakit kaybetmedi ve burada öğrendi, Aouda'nın büyük sevincine ve belki de kendi zevkine rağmen, ama duyguyu ele vermiyordu, Passepartout, bir Fransız olarak, gerçekten gelmişti onu bir gün önce. San Francisco buharlı gemisinin o akşam kalkacağı duyuruldu ve Passepartout'u mümkünse gecikmeden bulmak gerekti. Bay Fogg Fransız ve İngiliz konsoloslarına boşuna başvurdu ve dolaştıktan sonra sokaklar uzun süre kayıp hizmetçisini bulmaktan umutsuzluğa kapılmaya başladı. Şans ya da belki bir tür önsezi, sonunda onu onurlu Tanrı'ya götürdü Bay Batulcar'ın tiyatrosu. Kesinlikle fark etmezdi eksantrik dağ bankası kostümüyle Passepartout, ama ikincisi, yalan söylüyor sırtüstü yattığında, galeride efendisini fark etti. Başlamadan edemedi, bu da burnunun pozisyonunu öyle değiştirdi ki, piramidi, getirdi sahneye çıkın. Tüm bunları Passepartout, Aouda'dan öğrendi, Aouda ona ne aldığını anlattı. Hong Kong'dan Şanghay'a, Tankadere, gemisiyle yolculukta yer aldı, Bay Fix ile birlikte. Passepartout bu ismi duyunca yüzünü değiştirmedi. Öyle düşündü henüz efendisine ne olduğunu açıklama zamanı gelmemişti dedektif ile kendisi arasında ve yokluğuna dair verdiği anlatımda, sadece sarhoşluğun etkisiyle yakalandığı için kendini mazur dile Hong Kong'da bir meyhanede afyon içiyordu. Bay Fogg bu anlatıyı soğuk, tek kelime etmeden dinledi ve sonra kendi konumuna daha uygun kıyafetler almak için gerekli paraya sahip bir adam. 1 saat içinde Fransız adam burnunu kesti ve kanatlarını ayırdı ve Tanrı Tingu mezhepini hatırlayan hiçbir şey kalmamıştı. Yokohama'dan San Francisco'ya gitmek üzere olan buharlı gemi ise ona aitti. Pacific Mail Steamship Company'ye atandı ve General Grant, 2500 değerinde büyük bir çarklı buharlı gemiydi, tonlarca, iyi donanımlı ve çok hızlı. Devasa yürüyen kiriş yukarı kalkıp iniyordu güverte, bir ucunda bir piston çubuğu yukarı aşağı çalışıyordu, diğer tarafta ise bağlantı çubuğu olarak, diktrinar hareketi dairesel bir harekete dönüştürüldüğünde, doğrudan küreklerin şaftına bağlıydı. General Grant, 3 direkle donatılmıştı, bu da büyük yelken kapasitesi sağlıyordu. Ve böylece buhar gücüne önemli ölçüde katkı sağladı. Saatte 12 mil hızla ilerleyerek, 21 gün içinde okyanusu geçecekti. Bu nedenle Phileas Fogg haklı çıktı. 2 Aralık'a kadar San Francisco'ya varmasını umarak, New York'a 11'inde ve 20'sinde Londra'da, böylece ölümcül saldırıda birkaç saat kazandılar. 21 Aralık tarihi. Gemide tam bir yolcu kadrosu vardı. Aralarında İngiliz'de çok sayıda kişi vardı. Amerikalılar, Kaliforniya'ya giden çok sayıda Kuli ve birkaç kişi Doğu Hintli subaylar, tatillerini Doğu Hint turunu yaparak geçiriyorlardı dünya. Yolculukta önemli bir şey olmadı. Buharlı gemi, devam etti büyük kürekleri, az yuvarlanmış ve neredeyse, Pasifik, adını haklı çıkardı. Bay Fogg her zamanki gibi sakin ve sessizdi. Gençliği Company'ın, kendisine başka bağlardan daha çok bağlandığını hissediyordu. Minnettarlık, sessiz ama cömert doğası düşündüğünden daha çok etkiledi ve neredeyse bilinçsizce, görünmeyen duygulara teslim oldu koruyucusunu en az etkilemek için. Aouda en çok ilgisini çekiyordu, planlarını ve geciktirecek herhangi bir olaya karşı sabırsızlanıyordu yolculuğu. Sık sık Passepartout ile sohbet ederdi, Passepartout da durumu fark ederdi. Hanımefendinin kalbi ve en sadık ev işçisi olduğu için asla Phileas Fogg'un dürüstlüğünü, cömertliğini ve bağlılık. Aouda'nın başarılı olma şüphelerini yatıştırmak için özen gösterdiği yolculuğun sona ermesi, ona en zor kısmının geçti,
artık Japonya ve Çin'in fantastik ülkelerinin ötesinde olduklarını ve tekrar medeni yerlere doğru yola çıktılar. Bir demiryolu treni San Francisco'dan New York'a ve New York'tan transatlantik bir buharlı gemi. Liverpool, şüphesiz onları bu imkansız yolculuğun sonuna götürecekti. Üzerinde anlaşılan süre içinde dünya çapında dolaştı. Yokohama'dan ayrıldıktan sonraki 9. gün, Phileas Fogg tam bir kez daha geçti kara dünyasının yarısı. General Grant, kabul edildi, 23 Kasım, 180. Meridyen ve tam Londra'nın antipodları. Bay Fogg, doğru, 52 yıl boyunca tükenmişti. Turunu tamamlamak için 80 gün vardı ve sadece 28 kaldı. Ama, farkı sadece yarı yoldaydı. Meridyenler, aslında tüm yolculuğun 2/3'ünden fazlasını geçmişti, çünkü o Londra'dan Aden'e, Aden'den Bombay'a uzun turlar yapmak zorunda kaldılar, Kalküta'dan Singapur'a, Singapur'dan Yokohama'ya kadar uzandı. Olabilir miydi Londra'nın 50. paraleli ile sapmadan takip edildiği tüm mesafe sadece yaklaşık 12.000 mil olurdu? Oysa o düzensiz hareket yöntemleri nedeniyle 26 yol geçmek zorunda kalacaklar. Bunlardan 23 Kasım'da 17'sini tamamlamıştı 1500. Ve şimdi rota düz bir yoldu ve Fix yoktu yollarına engel koymak için daha uzun süre orada. Ayrıca 23 Kasım'da Passepartout'un neşeyle dolu bir şey yaşadığı da oldu. Keşif. Hatırlanacak ki inatçı adam ısrar etmişti, ünlü aile nöbetini Londra saatinde tuttu ve geçtiği ülkeler oldukça sahte ve güvenilmez olarak gösterildi. Şimdi, buna gelelim, gün, akreplerini değiştirmemiş olsa da, saatinin tam olarak olduğunu fark etti. Geminin kronometreleriyle aynı fikirde. Zaferi çok komikti. Yapacaktı. Fix'in gemide olsaydı ne diyeceğini merak ettim. Haydut bana birçok hikaye anlattı, diye tekrarladı Passepartout, meridyenler, güneş ve ay hakkında. Gerçekten ay ışığı daha fazla muhtemelen. Böyle insanları dinlerse, güzel bir zaman olurdu. Güneşin bir gün kendi kendini düzenleyeceğinden eminim. İzle. Passepartout, saatinin yüzün şu şekilde bölündüğünü bilmiyordu. 24 saat, İtalyan saatleri gibi, hiçbir sebebi olmazdı coşku, çünkü saatinin akreleri o zaman, şimdi gösterdiği gibi değil, sabah 9, akşam 9'u göster, yani, gece yarısından sonraki 21. saat tam olarak Londra zamanıyla ve 180. meridyenin zamanı. Ama Fix bu tamamen fiziksel etkiyi açıklayabilseydi, Passepartout bunu yapamazdı. Kabul etti, anlamış olsa bile. Ayrıca, dedektif olsaydı o anda gemide olan Passepartout, onunla bir tartışmaya katılırdı, tamamen farklı bir konu ve tamamen farklı bir şekilde. O anda Fix neredeydi? Aslında, General Grant gemisindeydi. Yokohama'ya vardığında, dedektif, Bay Fogg'u geride bıraktı ve onunla tanışmayı bekledi. Gündüz saatlerinde yine hemen İngiliz konsolosluğuna gitti ve orada sonunda tutuklama emri bulundu. Bombay'den onu takip etmişti ve, Carnatic'e geldi, kendisinin de gitmesi gereken buharlı gemiye ol. Fix'in hayal kırıklığı, onun şu şekilde düşündüğü için hayal edilebilir, arama emri artık işe yaramıyordu. Bay Fogg İngiliz topraklarından ayrılmıştı ve şimdi iadesini sağlamak için gerekli. Peki, diye düşündü Fix, bir an öfkeli olduktan sonra, emrim burada iyi değil ama İngiltere'de olacak. Haydutçunun geri dönmeyi planladığı anlaşılıyor, kendi ülkesine gitmek, polisi yolundan saptırdığını düşünerek. İyi, onu Atlantik'in ötesine takip edecek. Paraya gelince, Allah oraya izin versin biraz sola git. Ama adam zaten seyahat etmek, ödüller, sınavlar için harcadı, kefalet, filler ve her türlü suçlama, 5.000 pound'dan fazla. Yine de, sonuçta banka zengin. Rotası belirlendi, General Grant, gemisine bindi ve Bay Fogg ve Aouda geldiğinde oradaydı. Tam anlamıyla şaşkınlıkla, Passepartout'u tanıdı, tiyatral kılığına rağmen. Hızla gizlendi, kendini kulübesinde tuttu, garip bir açıklamadan kaçınmak için ve umuyordu, teşekkürler yolcu sayısına karşı Bay Fogg'un fark etmemesi için hizmetçi. Ancak tam o gün, Forvet'te Passepartout ile yüz yüze karşılaştı güverte.
Sonuncusu tek kelime etmeden ona doğru koştu, onu tuttu. Boğazı ve bir grup Amerikalının eğlenmesine rağmen hemen ona bahis yapmaya başladı, dedektife mükemmel bir darbe yağdırdı, bu da Fransızların İngilizlerden büyük üstünlüğünü kanıtladı. Passepartout bitirdiğinde rahatladı ve rahatladı. Düzeltme biraz buruşuk bir halde ayağa kalktı ve rakibine soğuk bir şekilde baktı, "Yaptın mı?" dedi. "Bu sefer, evet. O zaman seninle bir konuşmama izin ver. Ama ben, efendinin çıkarları için." Passepartout, Fix'in soğukkanlılığı karşısında yenilmiş gibiydi. Çünkü sessizce onu takip ettiler ve diğer yolcuların yanında oturdular. "Bana dayak verdin," dedi Fix. "İyi, bekliyordum o, şimdi beni dinle. Bu zamana kadar Bay Fogg'un rakibi oldum. Artık onun oyunundayım." "Aha," diye bağırdı Passepartout, "onun dürüst olduğuna inanıyorsun adamım." "Hayır," diye soğuk bir şekilde yanıtladı Fix, "bence onu bir yaramaz." Kıpırdama, bırak konuşmama izin ver. Bay Fogg İngiliz topraklarında olduğu sürece, tutuklama emrim gelene kadar onu orada tutmak benim çıkarım içindi. Onu geri tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Bombay rahiplerini onun peşinden gönderdim, Hong Kong'da seni sarhoş ettim, seni ondan ayırdım ve onu yaptım Yokohama buharlı gemisini kaçırıyor. Passepartout yumruklarını kapatarak dinledi. "Şimdi," diye devam etti Fix, "Bay Fogg tekrar İngiltere. Ben de onu oraya takip edeceğim. Ama bundan sonra korumak için ne kadar yapacağım engelleri onun önüne koyduğum gibi, şimdiye kadar onları onun önüne koymak için yaptım yol. Oyunumu değiştirdim, görüyorsun, ve sadece çünkü bu benim için değişiklik yapmak istiyor. İlgin benimkiyle aynı, çünkü sadece İngiltere'de bir suçlunun hizmetinde olup olmadığınızı tespit edeceksiniz dürüst bir adam." Passepartout, Fix'i çok dikkatle dinledi ve konuştuğuna ikna oldu tam iyi niyetle. "Arkadaş mıyız?" diye sordu dedektif. "Arkadaş mı? Hayır," diye yanıtladı Passepartout, "ama müttefikler, belki. Ama en ufak bir ihanet belirtisi olursa, boynunu burkarım sen." "Katılıyorum," dedi dedektif sessizce. 11 gün sonra, 3 Aralık'ta, General Grant, Golden Gate körfezine girdi ve San Francisco'ya ulaştı. Bay Fogg bir gün bile kazanmış ya da kaybetmişti. Bay Fogg, Aouda ve Passepartout sabah 7'ydi Amerikan kıtasında ise, bu isim yüzen rıhtıma verilebilirse ve ardından indiler. Bu iskeleler, gelgitle birlikte yükselip alçalan, böylece gemilerin yükleme ve boşaltılması kolaylaşır. Yanlarında ise her büyüklükteki clipper'ler, tüm milletten buharlı gemiler ve buharlı gemiler, Sacramento ve onun üzerinde seyreden birkaç güverte, üst üste yükselen kolları var. Ayrıca ticaretin ürünleri de yığılmıştı ve bu ticaret Meksika, Şili, Peru, Brezilya, Avrupa, Asya ve tüm Pasifik adalarına kadar uzandı. Passepartout, nihayet Amerikan kıtasına ulaştığı için sevinçle şöyle düşündü, bunu tehlikeli bir tonozu ustalıkla gerçekleştirerek ortaya koyacaktı, ama, yuvarlanıyor solucan tarafından yenilmiş tahtaların üzerine düştü. Yüzünü kaybetti böylece yeni dünyaya, ayak basma, şekli, yüksek bir çığlık attı, sayısız karabattak ve pelikanı korkuttu. Her zaman bu hareketli rıhtımların üzerinde oturan, gürültülü bir şekilde uçup gittikleri. Bay Fogg, kıyıya vardığında ilk trenin saat kaçta geldiğini öğrenmeye başladı. New York'a gitti ve bunun saat 6'da olduğunu öğrendi. Onun, bu nedenle, Kaliforniya başkentinde tam bir gün geçirmek için bir gün var, bir arabaya binmek $3 ücretle, o ve Aouda bindi, Passepartout ise kutuyu sürücünün yanına monte ettiler ve uluslararası gemiye doğru yola çıktılar otel. Yükseltilmiş konumundan Passepartout, geniş çevreyi merakla izledi sokaklar, alçak, eşit aralıklı evler, Anglo-Sakson gotik kiliseler, büyük limanlar, saray gibi ahşap ve tuğla depolar, sayısız taşıma araçları, otobüsler, at arabaları ve kaldırımlarda sadece Amerikalılar değil Avrupalılar ama Çinliler ve Hintliler. Passepartout şaşırmıştı testere. San Francisco artık 1849'un efsanevi şehri değildi, bir şehir haydutlar, suikastçılar ve buraya kalabalık halinde toplanmış yangıncılar yağma peşinde,
altın tozuyla kumar oynadıkları bir haydutların cenneti, bir elinde tabanca, diğerinde bir bovi bıçağı, artık harika bir şeydi ticari emporyum. Belediye binasının yüksek kulesi, tüm sokak panoramasını kaplıyordu ve birbirini dik açıyla kesen ve ortasında olan yollar hoş, yeşil kareler görünüyordu, ötesinde ise Çin mahallesi belirdi, görünüşe göre Göksel İmparatorluk'tan bir oyuncak kutusunda ithal edilmişti. Sombrero ve kırmızı gömlekler ve tüylü kızılderililer nadiren görülürdü. Ama ipek şapkalar vardı ve her yerde siyah ceketler, çok sayıda gergin aktifin giydiği gibi, centilmen görünümlü erkekler. Bazı sokaklar, özellikle Montgomery Street, San Francisco için Regent Street'in Londra için olduğu gibi, Paris'e giden Boulevard des Italiens ve New York'a Broadway'den muhteşem ve geniş mağazalar, pencerelerinde tüm dünya. Passepartout uluslararası otele ulaştığında, sanki öyle bir şey görmedi İngiltere'den hiç ayrılmamıştı. Otelin zemin katında büyük bir bar, bir tür restoran vardı kuru dana eti, istiridye çorbası yiyebilecek tüm yolculara serbestçe açık, bisküvi ve peynir, çantalarını çıkarmadan yediler. Ödeme sadece yapıldığı içilen bira, porter veya sherry için. "Bu, çok Amerikan," diye bir parça ile Passepartout'a konuştu. Otelin ikram odaları rahattı ve Bay Fogg ile Aouda, bir masaya oturarak bolca en koyu renkli siyahiler tarafından küçük tabaklarda servis edilirdi. Kahvaltıdan sonra, Bay Fogg, Aouda ile birlikte İngilizlere doğru yola çıktı pasaportunun vizesi alması için konsolosluk yaptı. Dışarı çıkarken karşılaştı Passepartout, trene binmeden önce ona iyi olup olmayacağını sordu, birkaç düzine Enfield tüfeği ve Colt tabancasını satın almak için. Vardı Shaw ve Pawnee''lerin trenlere yaptığı saldırılarla ilgili hikayeleri dinledim. Bay Fogg bunun gereksiz bir önlem olduğunu düşündü ama ona düşündüğünü yapmasını söyledi en iyisini ve konsolosluğa gittim. Ancak 200 adım atmamıştı ki, en büyük bir şans yarattı, diye Fix ile tanıştı. Dedektif tamamen etkilenmiş gibiydi sürpriz. "Ne? Bay Fogg ve kendisi birlikte Pasifik'i geçseydi ve değil mi buharlı gemisi tanıştık. En azından Fix, bir kez daha görmekten onur duyuyordu. Çok şey borçlu olduğu ve işi onu Avrupa'ya çağırdığı bir beyefendi, böyle hoş bir arkadaşlıkla yolculuğuna devam etmekten mutlu olmalı. Bay Fogg ise onurun kendisine ait olacağını belirtti ve dedektif, ki onu gözden kaçırmamaya kararlıydı, onlara eşlik etmek için izin dilerdiler San Francisco'da yürüyüş yaparken, Bay Fogg bunu memnuniyetle kabul edildi. Kısa süre sonra kendilerini Montgomery Caddesi'nde buldular, burada büyük bir kalabalık vardı toplandı, kaldırımlar, sokaklar, at arabası rayları, dükkan kapıları, pencereler evlerin ve hatta çatıların içi insanla doluydu. Adamlar etrafta dolaşıyordu, büyük posterler taşıyordu, rüzgarda dalgalanan bayraklar ve lentler, her elden yüksek çığlıklar duyulurdu. Camerfield için yaşasın, Mandiboy için yaşasın. Bu siyasi bir toplantıydı, en azından Fix'in tahmin ettiğini varsaydı, Bay Fogg'a şöyle dedi, belki kalabalıkla karışmasak iyi olur. Burada bir tehlike olabilir o. Evet, diye karşılık verdi Bay Fogg, ve öyle olsa bile darbeler siyasi, hala zırtma. Fix bu sözlere gülümsedi ve var olmadan görebilmek için etrafta sarsılan grup, bir merdivenin tepesinde bir pozisyon aldı Montgomery Caddesi'nin üst ucunda yer almaktadır. Karşıda, diğer tarafta sokağın kenarında, bir kömür iskelesi ile bir petrol deposu arasında, büyük bir açık havada platform, bu akıntıya doğru inşa edilmişti. Kalabalık yönlendirilmiş gibiydi. Bu toplantı ne amaçla yapılmıştı? Bu heyecanın sebebi neydi? Montaj mı? Phileas Fogg hayal bile edemiyordu. Bir yüksek aday göstermek için miydi? Resmi mi, vali mi yoksa kongre üyesi mi? Bu imkansız değildi, bu yüzden önlerindeki kalabalık huzursuzdu. Tam o anda insan kitlesinde alışılmadık bir hareketlilik vardı. Tüm eller havada yükseldi. Bazıları, sıkıca kapalı, aniden kayboluyor gibi görünüyordu çığlıklar arasında, şüphesiz, oylama için enerjik bir yol.
Kalabalık geri çekildi, bayraklar ve bayraklar sallandı, bir anda kayboldu, sonra parça halde yeniden ortaya çıktı. İnsan dalgalanmasının dalgaları basamaklara ulaştı, tüm başlar ise bir fırtınayla sarsılan bir deniz gibi yüzeyde sallanıyordu. Birçok siyah şapka kayboldu ve kalabalığın büyük bir kısmı da kayboldu, boyları azaldı. Açıkça bir toplantı, dedi Fix, ve amacı olmalı heyecan verici bir hikaye olacağını. Eğer bunun Alabama, bu sorunun çözülmüş olmasına rağmen. Belki, diye yanıtladı Bay Fogg, basitçe. En azından, birbirinin yanında iki şampiyon var, Sayın Bay Camerfield ve Sayın Bay Mandiboy. Aouda, Bay Fogg'un koluna yaslanarak, çalkantılı sahneyi sürpriz bir şekilde karşılaştı, Fix ise yanındaki bir adama tüm bunların sebebinin ne olduğunu sordu. Öncesi adam cevap verebildi, yeni bir huzursuzluk yükseldi, yaşasın ve heyecanlı bağırışlar duydu, bayrakların asaları saldırı silahı olarak kullanılmaya başlandı ve yumruklar her yöne savruluyordu. Tepelerden gümbürtüler duyuldu, kalabalıkta tıkanmış olan vagonlar ve otobüsler. Bot ve ayakkabılar havada döndü ve Bay Fogg hatta çatladığını duyduğunu düşündü. Tabancalar gürültüde karıştı, kaçış merdivenlere yaklaştı ve aktı alt basamağın üzerinden. Partilerden biri açıkça geri püskürtülmüştü, ama sadece izleyenler Mandiboy mu yoksa Camerfield mı kazandığını anlayamıyordu. Üstünlük, emekli olmamız akıllıca olur, dedi Fix, endişeliydi. Bay Fogg'un en azından geri dönene kadar herhangi bir yaralanma almaması gerektiğini, Londra. Tüm bunlarda İngiltere hakkında bir soru varsa ve biz öyleydik kabul edilirse, bizim için zor olur diye korkuyorum. Bir İngiliz konu, diye başladı Bay Fogg. Cümlesini tamamlamadı, çünkü şimdi terasta büyük bir gürültü yükseldi, durdukları basamakların arkasında, telaşlı bağırışlar vardı, Mandiboy için yaşasın. Hip, hip, hurra. Bir grup seçmen, müttefiklerini kurtarmaya geliyordu ve Camerfield kuvvetleri kanatta. Bay Fogg, Aouda ve Fix kendilerini bu arada buldular. İki yangın, kaçmak için çok geçti. Yüklü adamların seli baston ve çubuklarla karşı konulmaz bir şey vardı. Phileas Fogg ve Fix sertçe zorlandı güzel yoldaşlarını koruma çabalarında, ilki, her zamanki gibi soğuk, doğanın sonunda koyduğu silahlarla kendini savunmaya çalıştı, her İngiliz'in kolunu kullanıyordu, ama boşuna. Kırmızı saçlı iri ve kaslı bir adam, sakallı, kızarmış yüzlü ve geniş omuzlu, sanki Bay Fogg'a vurmak için yumruğunu kaldırdı, ona da bir darbe verecekti, ezici bir darbe, Fix aceleyle gelip onun yerini almış olsaydı. Devasa bir morluk hemen dedektifin ipek şapkasının altında belirdi, ki tamamen parçalanmıştı. "Yanke," diye bağırdı Bay Fogg, küçümseyici bir bakış atarak serseri. İngiliz, diğerini geri verdi. "Tekrar buluşacağız. İstediğin zaman. Adın ne?" "Phileas Fogg. Ya seninki?" "Albay Stamp Proctor." İnsan akıntısı şimdi Fix'i devirdikten sonra hızla onun akıntısına ulaştı, yine ayaklar, ama yıpranmış kıyafetlerle. Neyse ki, ciddi şekilde yaralanmamıştı. Seyahat paltosu eşit olmayan iki parçaya ayrılmıştı ve pantolonu bazı Kızılderililerin sığmalarına benziyordu, bu da kolay olmaktan çok daha az kompakt bir şekilde oturuyordu giymek için. Aouda zarar görmeden kurtulmuştu ve sadece Fix çatışmanın izlerini taşıyordu, siyah ve mavi morluğu. "Teşekkürler," dedi Bay Fogg, dışarı çıktıkları anda dedektife kalabalığın için. "Teşekkür etmeye gerek yok," diye yanıtladı Fix, "ama hadi git." "Nerede?" "Terziye gitmeli. Böyle bir ziyaret gerçekten uygun bir zamandı." Hem Bay Fogg hem de Fix'in kıyafetleri paçavralar içinde, sanki kendileri de aktif olarak bu yarışmaya katılmış gibiydi Camerfield ve Mandiboy. Bir saat sonra, tekrar uygun giyinmişlerdi ve Aouda ile birlikte International Hotel'e döndü. Passepartout, yarım düzine altın namlulu ile ustasını bekliyordu tabancalar. Fix'i fark ettiğinde kaşlarını çattı, ama Aouda, birkaç kişiden sonra maceralarını anlatan sözler, yüzü tekrar sakinleşti ifadesi. Fix artık düşman değil, müttefik gibi görünüyordu, o sözünü sadık tutarak tuttu. Akşam yemeği bitti,
yolcuları ve bagajlarını taşıyacak vagon istasyon kapıya yaklaştı. İçeri girerken, Bay Fogg Fix'e şöyle dedi, "Bu Albay Proctor'u bir daha görmedin mi?" "Hayır. Amerika'ya geri dönüp onu bulacağım," dedi Phileas Fogg sakin bir şekilde. Bir İngiliz için kendini böyle bir şekilde kabul etmesi doğru olmazdı, bu şekilde muamele görmek, misilleme olmadan. Dedektif gülümsedi ama cevap vermedi. Bay Fogg'un evde düelloya tahammül etmeseler de, yurt dışında savaşan İngilizler onurları saldırıya uğradığında. Saat 6'dan çeyrek kala yolcular istasyona ulaştı ve treni buldu, ayrılmaya hazır. İçeri girmeye hazırlanırken, Bay Fogg bir hamyeri çağırdı ve ona dedi ki, "Dostum, bugün sanda bir sorun yok muydu Francisco?" "Siyasi bir toplantıydı, efendim," diye yanıtladı kapıcı. "Ama ben çok fazla huzursuzluk olduğunu düşündüm. Sokaklar. Bu sadece bir seçim için toplanan bir toplantıydı." "Şüphesiz bir başkomutanın seçimi mi?" diye sordu Bay Fogg. "Hayır, efendim, bir barış yargıcı." Phileas Fogg trene bindi ve tren tam hızla hareket etti. Okyanustan okyanusa, Amerikalılar böyle diyor ve bu 4 kelimeler, büyük hat hattının genel tanımını oluşturur. Bu yol Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm genişliğini kapsar. Pasifik Demiryolu, ancak aslında 2 ayrı hatta ayrılmıştır, Orta Pasifik, San Francisco ve Ogden, ayrıca Union Pacific, Ogden ile Omaha arasında. 5 ana hatlar Omaha'yı New York ile birbirine bağlar. Böylece New York ve San Francisco, kesintisiz bir metal şeritle birleşir, bu ölçüm en az 3786 mildir. Omaha ile Pasifik arasında demiryolu, hala Kızılderililer ve vahşi hayvanlar tarafından istila edilmiş, ayrıca Mormonların peşinden koşan büyük bir arazi 1845'te Illinois'den sürüldüler ve kolonileşmeye başladılar. New York'tan San Francisco'ya olan yolculuk, eskiden en az 6 ay boyunca elverişli koşullar. Şimdi 7 bölümde gerçekleştiriliyor günler. 1862'de, Güneyli Kongre üyelerinin istemesine rağmen, daha güneydeki güzergahla, yolun 41. ve 40 saniyelik paraleller. Başkan Lincoln bizzat hattın sonunu tamir etmişti Nebraska'daki Omaha'da. Çalışma hemen başladı ve gerçekten devam ettirildi. Amerikan enerjisi ve bu hızla devam etmesi de zararlı şekilde etkilenmedi, iyi bir uygulama. Yol, bozkırlarda günde 1,5 mil büyüdü. Bir önceki akşam döşenmiş raylar üzerinde çalışan lokomotif, yarın için korkuluklar döşenecek ve sürüldükleri hızla ilerleyecekler pozisyonda. Pasifik Demiryolu'na Iowa, Kansas, Colorado'da birkaç şube katılır. Ve Oregon'da da vardı. Omaha'dan ayrılırken, Platte Nehri'nin sol kıyısından geçer, kuzey kolunun kavşağına kadar güney kolunu takip eder, Laramie topraklarını ve Wasatch dağlarını geçer, Büyük Tuz'u dönüştürür, Lake ve Mormon başkenti Salt Lake City'ye ulaşır, ardından Tuila'ya dalır, Amerikan çölünün karşısındaki vadi, Cedar ve Humboldt dağları, Sierra Nevada'ya ve Sacramento üzerinden Pasifik'e iniyor, onun eğiti, hatta Rocky dağlarında bile, asla 112 feet'i aşmazdı bile. 7 günde geçilecek yol böyle bir şeydi ve Phileas'ın ulaşmasını sağlayacak Fogg, en azından umuyordu, New York'ta Atlantik buharlı gemisini almayı umuyordu 11'inde Liverpool için. Oturduğu vagon, 8 tekerlekli uzun bir omnibus gibiydi ve iç mekanda bölme yok. 2 sıra koltuk ile donatılmıştı, trenin yönüne dik olarak, bir koridorun her iki tarafında ön ve arka platformlara yönlendirildi. Bu platformlar bulundu tren boyunca ve yolcular bir ucundan geçebildiler. Diğerine tren yap. Salon vagonları, balkon vagonları ile tedarik ediliyordu, restoranlar ve sigara arabaları, sadece tiyatro arabaları eksikti ve edecekler, bir gün bunları al. Kitap ve haber satıcıları, yenilebilir ürünler, içilebilir ürünler ve puro satıcıları gibi görünüyordu, bolca müşteri olması için sürekli koridorlarda dolaşıyordu. Tren Oakland istasyonundan saat 6'da kalktı. Zaten geceydi, soğuk ve neşesizdi, gökyüzü tehdit eden bulutlarla kaplıydı kar. Tren hızlı ilerlemedi, duraklamaları saydığımızda, koşmadı, saatte 20 milden fazla hız yaptı,
ancak bu yeterli hızlı belirlenen sürede Omaha'ya ulaşmasını sağladı. Vagonda çok az konuşma vardı ve kısa sürede birçok yolcu uykuya kapılmıştı. Passepartout kendini dedektifin yanında buldu ama onunla konuşmadı. Son olaylardan sonra birbirleriyle ilişkileri biraz soğumuştu, artık karşılıklı sempati veya samimiyet yoktu aralarında bir şeyler. Fix'in tavrı değişmemişti. Ama Passepartout çok çekingen ve en ufak bir provokasyonda eski arkadaşını boğmaya hazırdı. Kar başladıktan bir saat sonra yağmaya başladı. Ancak güzel bir kar vardı ki mutlulukla treni engelleyemedi, pencerelerden hiçbir şey görünmüyordu ama lokomotifin dumanının üzerine bir gri bir yön. Saat 8'de bir steward arabaya bindi ve saati bildirdi çünkü yatağa gitmek gelmişti ve birkaç dakika içinde araba bir yurt. Koltukların sırtları geriye atılmış, yatak yerleri dikkatlice dahiyane bir sistemle paketlendi, yataklar aniden doğaçlama yapıldı ve her yolcu kısa sürede onun huzuruna uygun, korunaklı bir yatağa sahipti. Kalın perdelerin yanında meraklı gözlerden geçiyordu. Çarşaflar temizdi ve yastıklar yumuşak. Geriye sadece yatağa gidip uyumak kaldı ki herkes uyudu ama tren Kaliforniya eyaleti boyunca hızla ilerledi. San Francisco ile Sacramento arasındaki bölge çok engebeli değil. Merkez Pasifik, başlangıç noktası olarak Sacramento'yu tutarak, doğuya doğru uzanarak Omaha'dan gelen yol. San Francisco'dan Sacramento'ya giden hat, kuzeydoğu yönünde, Amerikan Nehri boyunca ve bu nehri sana dökülür Pablo Bay. Bu şehirler arasındaki 120 mil 6 saatte tamamlandı ve gece yarısına doğru, derin uykudayken, yolcular Sacramento'dan geçiyordu. Bu yüzden hiçbir şey görmediler. Önemli bir yer, eyalet hükümetinin merkezi ve güzel rıhtımları, geniş sokaklar, soylu otelleri, meydanları ve kiliseleri. Sacramento'dan ayrılan ve kavşaktan geçen tren, Raleigh, Auburn ve Colfax, Sierra Nevada'nın menziline girdi. Cisco'ya ulaşıldı sabah 7 ve bir saat sonra yurt bir sıradan bir araba ve yolcular, şehrin manzaralı güzelliklerini gözlemleyebiliyordu. Buharlı geçtikleri dağlık bölge, demiryolu hattı içeri dolanıyordu ve geçitlerin arasında, şimdi dağ yamaçlarına yaklaşıyor, şimdi asılı uçurumların üzerinde, ani açılardan cesur kıvrımlarla kaçınarak, dar çizgilere dalarak çıkışı yokmuş gibi görünen defile. Lokomotif, büyük hunisi keskin çanıyla garip bir ışık yayıyor ve inek avcısı gibi uzanıyordu. Bir mahmuz, çığlıklarını ve kükremelerini sel sesinin gürültüsüyle karıştırıyordu ve şelaleler gibi dalgalar oluşturdu ve dumanını devasa çamların dalları arasında doladı. Güzergahta köprü veya tünel çok az ya da hiç yoktu. Demiryolu geri döndü. Dağların yamaçlarını ele geçirerek doğayı ihlal etmeye çalışmadılar. Bir noktadan diğerine en kısa yol. Tren, saat 9 civarında Carson Valley üzerinden Nevada eyaletine girdi. Saat, her zaman kuzeydoğu yönünde gidiyordu ve öğle vakti Reno'ya ulaştı. Burada kahvaltı için 20 dakika gecikme vardı. Bu noktadan itibaren yol Humboldt Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlerdi. Kıyılarında birkaç mil, sonra doğuya döndü ve nehir kenarında tutuldu ta ki Humboldt Sıra Dağları'na, neredeyse en doğu sınırına ulaşana kadar. Nevada. Kahvaltı yaptıktan sonra Bay Fogg ve arkadaşları yerlerine geri döndüler. Araba ile birlikte geçerken ortaya çıkan çeşitli manzarayı gözlemlediler. Geniş bozkırlar, ufkun üzerindeki dağlar ve dereler, köpüklü, köpüren akarsuları. Bazen büyük bir manda sürüsü, toplanıyor uzakta birlikte, hareket ettirilebilir bir baraj gibiydi. Bu sayısız çok sayıda düşünen canavar, genellikle aşılmaz bir engel oluşturur. Trenlerin geçişi, binlercesi pistin üzerinden geçerken görüldü saatlerce birlikte, kompakt sıralar halinde. Lokomotif daha sonra durmaya zorlanır ve yol tekrar açılana kadar bekle. Bu, Bay Fogg'un seyahat ettiği trende de oldu. Hakkında saat 12 ya da 12.000 baş bir Buffalo grubu rayları kapattı. Lokomotif hızını yavaşlatarak inek avcısıyla çok iyi davranıyor, ama hayvan kütlesi çok büyüktü. Mandalar sakin bir yürüyüşle yürüyordu, ara sıra kulakları sağır eden kükremeler söylüyordu. Onları bölmenin bir anlamı yoktu, çünkü belirli bir şeyi almıştı yön vermek,
Hiçbir şey onların seyrini yavaşlatıp değiştiremez, bir selin hiçbir barajın barındıramayacağı canlı et. Yolcular bu ilginç manzarayı platformlardan izlediler. Ama Filiz acele etmesi için en çok sebebi olan Fogg ise koltuğunda kaldı ve felsefi olarak Buffalo's'un hoşuna gideceğini bekledim yol. Passepartout, bu gecikmeye çok öfkelendi ve görevden ayrılmayı çok istedi, üzerlerinde tabanca cephaneliği. "Ne ülke?" diye bağırdı. Sadece sığırlar trenleri durdurur ve yolculuğu engellemiyormuş gibi bir geçit töreniyle geçiyorlar. Parbleu, Bay Fogg'un programında bu aksiliği önceden görüp görmediğini öğrenmek isterim. Ve işte lokomotifi içeri sokmaya cesaret edemeyen bir mühendis bu canavar sürüsü. Mühendis engeli aşmaya çalışmadı ve akıllıydı. Yapacaktı şüphesiz, ilk biz onları inek avcısıyla ezdiler. Ama lokomotif, ne kadar güçlü olursa olsun, yakında kontrol edilecekti, tren kaçınılmaz olarak pistten sapmış olurdu ve o zaman çaresiz kalırdı. En iyi yol sabırla beklemek ve kaybedilen zamanı daha fazla kazanmaktı. Engel kaldırıldığında hız kazandı. Manda geçit töreni 3 sürdü, tam saatler ve pist temizlenene kadar gece oldu. Son rütbeler sürü şimdi rayların üzerinden geçiyordu, ilk ise çoktan kaybolmuştu güney ufkunun altında. Trenin devirlerinden geçtiği saat 8'di, Humboldt sıra dağlarına ve 9.30'da Utah'a ulaştığında Büyük Tuz Gölü, Mormonların tek kolonisi. 5 Aralık gecesi tren yaklaşık güneydoğu yönünde çalıştı, 50 mil, sonra kuzeydoğu yönünde eşit bir mesafede yükselerek, Büyük Tuz Gölü. Passepartout, saat 9 civarında, platforma çıktı ve hava soğuktu, gökyüzü griydi ama kar yağmıyordu. Güneşin diski, sisle büyümüştü, devasa bir altın halka gibiydi ve Passepartout, değerini sterlin cinsinden hesaplayarak kendini eğlendiriyordu. Bu ilginç çalışma alanında, garip görünümlü bir kişilik tarafından yönlendirildiğinde platformda göründü. Elko'da trene binen bu kişilik, uzun boylu ve siyahtı, siyah bıyık, siyah çorap, siyah ipek şapka, siyah yelek, siyah pantolon, beyaz kravat, köpek derisi eldivenler. Belki de bir şey sananıyordu din adamı. Trenin bir ucundan diğerine geçti ve her vagonun kapısında el yazması ile yazılmış bir duyuru. Passepartout yaklaştı ve bu ilanlardan birini okudu. Orada Elder'in Mormon misyoner William Hitch, onun varlığını kullanarak numara 48 numarasında, 11'den 12'ye kadar 117 numaralı vagonda Mormonluk üzerine bir konferans verecekti saat ve eğitim almak isteyen herkesi davet ettiğini, son zaman azizleri, dininin gizemleri hakkında katılmak için. "Ben gideceğim," dedi Passepartout kendi kendine. Hiçbir şey bilmiyordu Mormonizm, temelini oluşturan çok eşlilik geleneği dışında. Haber hızla trende yayıldı ve trende yaklaşık 100 kişi vardı, en fazla 30 kişi. Bu uyarıdan etkilenen yolcular ise yerleşti, kendilerini 117 numaralı vagondaydılar. Passepartout ön koltuklardan birini aldı. Hiçbiri de değil, Bay Fogg da, Fix de katılmak istemedi. Belirlenen saatte yaşlı William Hitch ayağa kalktı ve sinirli bir sesle, "Eğer zaten itiraz edilseydi, sana söylüyorum ki Joe Smith bir şehit olduğunu, kardeşi Hiram'ın bir şehit olduğunu ve zulümlerin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti peygamberlere karşı da bir şehit yapar Brigham Young. Kim cüret eder ki tam tersini söyleye?" Kimse misyonerin heyecanlı tonu zıt bir şekilde karşı çıkmaya cesaret etmedi, doğal sakin yüzünde merakla. Şüphesiz öfkesi Mormonların gerçekten maruz kaldığı zorluklar. Hükümet az önce bu bağımsız fanatikleri bir miktar zorlukla kendini Utah'ın efendisi yapmış ve o bölgeyi birlik yasalarına rağmen, Brigham Young'u isyan suçlamasıyla hapsettikten sonra ve çok eşlilik. Peygamberin öğrencileri o zamandan beri çabalarını 2 katına çıkarmıştı ve en azından sözle, Kongre'nin otoritesine direniyordu. Yaşlı Hitch, olduğu gibi görüldü, demiryolu trenlerinde vaaz etmeye çalışıyordu. Sonra, yüksek sesi ve sık sık yaptığı jestlerle sözlerini vurgulayarak, Mormonların İncil dönemlerinden itibaren tarihini anlattı. İsrail'de, Yusuf kabilesinin Mormon peygamberi, yeni dinin yıllıklarını yayımladı,
ve bunları oğlu Mormon'a miras bıraktı. Yüzyıllar sonra, bir çeviri Mısırca yazılmış bu değerli kitabın Joseph Smith tarafından yapıldı. 1825'te kendini mistik bir peygamber olarak ortaya koyan Vermontlu bir çiftçi olan Junior ve kısacası, göksel habercinin ona aydınlanmış bir şekilde göründüğünü ormanı ve ona Tanrı'nın yıllıklarını verdi. Seyircilerden birkaçı misyonerin ilgisine pek ilgi duymadığı için anlatı, burada araba bırakıldı, ama yaşlı hiç, konuşmasına devam ederek, şöyle Smith, genç, babası, 2 erkek kardeşi ve birkaç öğrencisiyle birlikte, son zaman azizleri, kilisesi, yalnızca Amerika'da ama İngiltere, Norveç, İsveç ve Almanya'da birçok zanaatkar bulunur. Ayrıca üyeleri arasında liberal mesleklerle meşgul olan erkekler, nasıl Ohio'da bir tapınak kuruldu ve $200 maliyetle orada bir tapınak inşa edildi $1000 ve Kirkland'da inşa edilen bir kasaba, Smith'in nasıl bir girişimci bir bankacı ve basit bir mumya göstermeninden bir papirüs parşömeni aldı İbrahim ve birkaç ünlü Mısırlı tarafından yazılmıştır. Yaşlının hikayesi biraz yorucu oldu ve izleyici kitlesi büyüdü yavaş yavaş daha az yolcu sayısı 20'ye indirildi. Ama bu gerçekleşmedi meraklını şaşırttı ve Joseph Smith'in hikayesine devam etti 1837'de iflas etmesi ve mahvolmuş alacaklılarının ona bir katran katı vermesiyle tüyler, birkaç yıl sonra daha onurlu ve onurlu bir şekilde yeniden ortaya çıkması Independence, Missouri'de, gelişen bir koloninin lideri olarak her zamankinden daha fazla. 3000 öğrenci ve ardından öfkeli milletlerin peşinden koşması ve uzak batıya emeklilik dönemi. Artık sadece 10 dinleyici kalmıştı. Aralarında dürüst Passepartout da vardı, ki o tüm kulaklarıyla dinliyordu. Böylece uzun zulümlerden sonra öğrendi, Smith, Illinois'de yeniden ortaya çıktı ve 1839'da Nauvoo'da, Mississippi'de 25.000 kişiye sahip ve belediye başkanı oldu. Başyargıç ve Genel Başgeneral, 1843'te kendisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adayı olarak ve nihayetinde, Kartaca'da ambusa düşürüldü, hapse atıldı ve suikastla uğradı maske giymiş bir grup adam tarafından. Arabada kalan tek kişi Passepartout'tu ve yaşlı ise bakıyordu yüzüne tam bir şekilde yaklaşması, suikasttan 2 yıl sonra ilham veren peygamber Joseph Smith, Halefi Brigham Young Nauvoo'dan ayrıldı Büyük Tuz Gölü'nün kıyıları için, orada, o verimli bölgenin ortasında bölge, Utah'tan geçen göçmenlerin güzergahı üzerindeydi Mormonların uyguladığı çok eşlilik sayesinde yeni koloni olan Kaliforniya, beklenenden de gelişmişti. Ve bu, diye ekledi Elder William Hitch, işte bu yüzden Kongre'nin kıskançlığı bize karşı uyanır. Neden askerler Union Utah topraklarını işgal etti mi? Neden şefimiz Brigham Young adaletin haytıdarlığıyla hapsedilmiş mi? Zora teslim mi olalım? Asla. Motivasyon Vermont'tan sürüldü, Illinois'den sürüldü, Ohio'dan sürüldü, Missouri'den sürüldü, Utah'tan sürüldük için, yine de bağımsız bir toprak bulacağız çadırlarımızı dik. Ve sen, kardeşim, diye devam etti yaşlı ve kendi ağasını düzelterek kızgın bakışlar tek denetçisine bakıyor, kendi gözlerinizi de oraya koymaz mısınız, bayrağımızın gölgesinde mi? Hayır, diye cesurca yanıtladı Passepartout, ardından geri çekildi arabayı ve yaşlıyı boş yere vaaz vermeye bıraktı. Ders sırasında tren iyi ilerleme kaydediyordu ve saat 12.30'da Büyük Tuz Gölü'nün kuzeybatı sınırına ulaştı. Bundan sonra yolcular, bu iç denizin geniş alanını gözlemleyebiliyordu, bu da Ölü Deniz olarak da adlandırılır ve Amerikan Ürdünü buraya akar. Bu bir büyük katmanlar halinde yüksek kayalıklarla çerçevelenmiş, manzaralı bir genişlik beyaz tuz, daha önce daha geniş bir alana sahip olan mükemmel bir su tabakası şimdiye kadar, kıyıları zamanla yaklaşmış ve böylece hemen genişliğini azalttı ve derinliğini artırdı. Tuz Gölü, 70 mil uzunluğunda ve 35 mil genişliğindedir ve 3 mil uzaklıkta yer alır denizden 800 feet yükseklikte. Lake Asphalted'den oldukça farklı, çukur denizin 1100 feet altında yer alır, önemli miktarda tuz içerir ve suyunun ağırlığının 1/4 katı madde, özgün ağırlığıdır 1170 ve damıtıldığından sonra 1000 idi.
Balıklar ise tabii ki bunu yapamaz, orada yaşamak ve Ürdün, Weber ve diğerlerinden inenler dereler kısa sürede yok olur. Gölün çevresindeki toprak iyi ekinliydi. Çünkü Mormonların çoğu çiftçiler, evcilleştirilmiş hayvanlar için çiftlikler ve ahırlar, buğday tarlaları, mısır ve diğer tahıllar, bol bozkırlar, yabani gül çitleri, toplar akasyalar ve süt otu, 6 ay sonra görülmüş olurdu. Şimdi zemin ince bir kar tozuyla kaplıydı. Tren saat 2'de Ogden'e ulaştı ve 6 saat dinlendi. Bay Fogg ve ekibi, bağlantılı olarak Salt Lake City'yi ziyaret etmeye vakit buldu Ogden ile bir yan yol ile ve bu işte 2 saat geçirdiler. Çarpıcı bir şekilde Amerikan kasabası, birliğin diğer şehirlerinin modeli üzerine inşa edilmiş, bir tür Victor olarak dik açıların hüzünlü hüzünüyle, damalı tahta Hugo bunu ifade ediyor. Azizler şehrinin kurucusu bundan kaçamadı, Anglo-Saksonları ayıran simetri zevki. Bu garip halkın kesinlikle kendi seviyelerine ulaşmadığı bir ülke, kurumlar, her şey, düz, yapılır, şehirler, evler ve aptallıklar. Yolcular ise saat 3'te dolaşıyorlardı. Kasabanın Ürdün kıyıları ile Ürdün Nehri kıyıları arasında inşa edilen sokakları Vahsaç menzili. Çok az ya da hiç kilise görmediler. Sadece peygamberin malikanesi, adliye binası ve cephane, verandalı mavi tuğla evler, akasyalar, palmiyeler ve çekirgelerle çevrili bahçelerle çevrili. Bir kil ve 1853'te inşa edilen çakıl duvarı kasabayı çevreledi ve ana caddede pazar ve pavyonlarla süslenmiş birkaç otel vardı. Mekan ise kalabalık görünüyor. Sokaklar neredeyse boştu, sadece tapınağın yakınına ulaştıkları yer, birkaç gezdikten sonra ulaştıkları çardaklarla çevrili odalar. Birçok kadın vardı, ki bu kolayca Mormonların özel kurumu ile açıklanır, ama tüm Mormonların çok eşli olduğu varsayılmamalıdır. Özgürler istedikleri gibi evlensin ya da evlenmesin, ancak belirtmek gerekir ki, esas olarak Mormonlara göre, evlenmeye hevesli olan Utah'ın kadın vatandaşları kız hanımlar en yüksek zevklerine sahip olmalarına izin verilmez. Bu zavallı yaratıklar ne iyi durumda ne de mutlu görünüyordu. Bazıları, daha varlıklı, şüphesiz, kısa, açık, siyah ipek elbiseler giyiyordu, kapüşün veya mütevazı şal, diğerleri ise Hint tarzında giyinmişti. Passepartout, bu kadınların saldırıya girdiği için belli bir korku olmadan izleyemezdi, gruplar, tek bir Mormona mutluluk kazandıran bir grup. Sağduyusu acıdı, her şeyden önce, kocası. Ona böyle rehberlik etmek korkunç bir şey gibi görünüyordu. Birçok eş aynı anda hayatın zorluklarını aşıyor ve onları yürütmek için Mormon cennetine bir beden halinde onları görme ihtimaliyle şüphesiz bu projenin başlıca süslemesi olan görkemli Smith'in topluluğu sonsuza dek güzel bir yer. Böyle bir durumdan kesinlikle tiksinmiş hissediyordu ve hayal etti, belki yanılıyordu, ki fuarın Salt Lake City'den olanlar ise ona oldukça endişe verici bakışlar atıyordu. Neyse ki, onun orada kalmak çok kısaydı. Saat 4'te grup tekrar istasyona girdiler, trende yerlerini aldılar ve başlangıç düdüğü çaldı. Ancak tam o anda, lokomotif tekerlekleri hareket etmeye başladığında, dur, diye duyuldu. Trenler, zaman ve gelgit gibi, kimse için durmaz. Söylenen beyefendi Craig açıkça geç kalmış bir Mormondu. Koşmaktan nefessizdi. Mutlulukla onun için istasyonun ne kapıları ne de bariyerleri vardı. Ray boyunca hızla ilerledi, trenin arka platformuna atladı ve yorgun bir şekilde trenin bir peronuna düştü. Oturma yerleri. Passepartout, bu amatör jimnastikçiyi endişeyle izliyordu, onu canlı bir ilgiyle ve onun bir hoş olmayan ev ortamı. Mormon nefesini toparlayınca, Passepartout ona sormaya cesaret etti kibarca kaç eşi olduğunu, çünkü, kamp kurma şeklinden, en az 20 tane olduğu düşünülebilir. "Bir, efendim," diye yanıtladı Mormon, kollarını göklere kaldırarak, "bir, ve bu yeter." Tren, Ogden'de Great Salt Lake'ten ayrılırken 1 saat boyunca kuzeye doğru ilerledi, Weber Nehri'ne kadar uzanmış, San'dan yaklaşık 900 mil uzaklıkta Francisco. Bu noktadan itibaren doğuya, keskin Vahsaç Dağları.
Bu sırayla aralık arasındaki bölümde yer alıyordu. Amerikan mühendislerinin en zorlu bulduğu kayalık dağlar yol döşemesinde zorluklar yaşandığı ve hükümetin şu mil başına $48.000, izin verilen $16.000 yerine ovalarda yapılan işler. Ama mühendisler, doğayı ihlal etmek yerine, zorluklarından kaçınmak için kayaları delmek yerine dolanarak dolanıyordu. Sadece 14.000 feet uzunluğunda bir tünel delildi ve böylece Büyük Havza'ya varın. Bu zamana kadar pist en yüksek seviyesine Büyük Tuz Dağı'na ulaşmıştı Lake. Bu noktadan itibaren uzun bir virajı tanımlıyor, Bitter'e doğru iniyor Creek Valley'de, suların arasındaki ayırıcı sırta yeniden yükselmek için Atlantik ve Pasifik. Bu dağlık bölgede birçok dere vardı ve Muddy Creek, Green Creek ve diğerlerini geçmek gerekti. Kanallar, Passepartout ilerledikçe daha da sabırsızlaşıyordu, Fix ise sabırsızlanıyordu bu zor bölgeden çıkmak için Phileas Fogg'dan daha endişeliydi kendisini gecikme ve kaza tehlikesinin ötesinde bıraktı ve ayak bastı İngiliz toprağı. Gece saat 10'da tren Fort Bridger istasyonunda durdu ve 20 dakika sonra Bitter Vadisi'ni takip ederek Wyoming bölgesine girdi her yerde Creek var. Ertesi gün, 7 Aralık'ta, bir çeyrek dakika durakladılar Green River istasyonunda 1 saati var, gece boyunca bolca kar yağmıştı ama, yağmurla karışmıştı, yarı erimişti ve ilerleme. Ancak kötü hava Passepartout'u rahatsız etti, birikim için karın arabaların tekerleklerini kapatması kesinlikle ölümcül olurdu Bay Fogg'un turu. "Ne fikir?" diye kendi kendine söyledi. "Neden ustam yaptı bu kışın bu yolculuk mu? İyi sezonun gelmesini bekleyemez miydi? Şansını artıracak." Değerli Fransız ise gökyüzünün ve sıcaklığın düşmesi, Au'da tamamen farklı bir sebep. Birkaç yolcu Green River'da inmişti ve yukarı aşağı yürüyorlardı. Platformlar ve Au'da, bunların arasında Albay Stamp Proctor'u tanıdı, aynı kişi San Francisco toplantısında Phileas Fogg'a öyle ağır bir hakaret etmişti ki. Dilek değil tanınmak için genç kadın pencereden geri çekildi, büyük bir endişe hissetti keşfine karşı. Soğukkanlılıkla da ona veren adama bağlıydı her gün en mutlak bağlılığın kanıtları. Belki de anlamadı, koruyucusunun ona ilham verdiği duygunun derinliği, şükranlık deniyordu, ama farkında olmasa da aslında daha fazlasıydı ondan da fazla. Bay Fogg'un kimliğini tanıdığında kalbi içinde çöktü ya da geç davranışlarından hesap sormak istiyordu. Sadece şans, Albay Proctor'u bu trene getirmişti, ama oradaydı ve her ne olursa olsun, Phileas Fogg'un kendi rakip. Au'da, Bay Fogg uyurken bir an yakalayıp Fix ve Passepartout'a haber verdi onu görmüştü. "Bu trende o Proctor," diye bağırdı Fix. "Peki, rahatlat siz, hanımefendi, Bay Fogg ile anlaşmadan önce, benimle başa çıkmak zorunda. Bana öyle geliyor ki, ikisi arasında en çok hakarete uğrayan bendim. Üstelik," diye ekledi Passepartout, "ben sorumluluğu üstleneceğim onun, albay olduğu gibi." "Bay Fix," diye devam etti Au'da, "Bay Fogg kimsenin izin vermeyeceği intikamı al, Amerika'ya bu adamı bulmak için geri döneceğini söyledi." Olmalı Albay Proctor'u algıladı, çarpışmayı engelleyemeyeceğimiz berbat sonuçlar. Onu görmemeli. "Haklısınız, hanımefendi," diye yanıtladı Fix, aralarındaki bir buluşma her şeyi mahvedebilir. Kazansa da yenilse de, Bay Fogg kazanacaktı gecikmiş ve, diye ekledi Passepartout, bu oyununu oynamak için Reform Kulübü'nün beyefendileri. 4 gün içinde New York'ta olacağız. Eğer benim efendimiz bu arabayı o 4 gün boyunca terk etmez, umarız ki bu şansı onu bu şaşkın Amerikalıyla yüz yüze getirmeyecek. Eğer yapmalıyız mümkün, onun harekete geçmesini engellesin. Konuşma kesildi. Bay Fogg yeni uyanmıştı ve dışarı bakıyordu. Pencere. Kısa süre sonra Passepartout, efendisi ya da Au'danın duymadığı bir şekilde, dedektife fısıldadı, "Gerçekten onun için savaşır mısın?" "Her şeyi yaparım," diye yanıtladı Fix, ihanet eden bir tonla. Kararlı irade, onu tekrar Avrupa'ya yaşatmaya. Passepartout'un vücudunda bir ürperti gibi bir şey hissetti, ama onun efendisine olan güveni bozulmadı.
Bay Fogg'u arabada tutmanın bir yolu var mıydı? Toplantıdan kaçınmak için onunla albayla arasında mı? Zor bir iş olmamalı, çünkü bu beyefendi doğal olarak hareketsiz ve pek meraklı değildi. En azından dedektif, bir yol bulmuş gibiydi. Çünkü birkaç dakika sonra Bay Fogg'a şöyle dedi, "Bunlar uzun ve yavaş saatler, efendim, bunları geçişte geçiriyoruz demiryolu." "Evet," diye yanıtladı Bay Fogg, "ama geçiyorlar." "Islık çalma alışkanlığındaydın," diye devam etti Fix, "buharlı gemiler." "Evet, ama burada bunu yapmak zor olurdu. Ne kartlarım ne de ortaklar." "Ah, ama kolayca bazı kartlar alabiliriz, çünkü onlar her yerde satılır Amerikan trenleri. Ve ortaklar için, eğer hanımefendi oynarsa." "Elbette, efendim," diye hızlıca yanıtladı Aouda, "Whist'i anlıyorum. Bu, İngilizce eğitiminin bir parçasıdır. Benim de iyi bir oyun oynama iddialarım var. İşte buradalar üçümüz ve bir kukla." "İstediğiniz gibi, efendim," diye yanıtladı Phileas Fogg, devam etmekten büyük memnuniyetle en sevdiği eğlence, hatta demiryolunda bile. Passepartout, görevlisi aramak üzere gönderildi ve kısa süre sonra 2 kart destesi, birkaç rozet, sayaç ve kumaşla kaplı bir raf. Oyun başladı. Aouda Whist'i yeterince iyi anlıyordu ve hatta Bay Fogg'dan onun çalmasıyla ilgili bazı iltifatlar. Dedektife gelince, o sadece yetenekli ve mevcut rakibiyle eşleşmeye layık biriydi. "Şimdi," diye düşündü Passepartout, "onu yakaladık. O kıpırdamıyor." Saat 11'de tren suların ayırıcı sırtına ulaşmıştı, Bridger geçidinde, 7524 feet yükseklikte. Deniz seviyesi, geçişte rayın ulaştığı en yüksek noktalardan biridir Rocky Dağları. Yaklaşık 200 mil gittikten sonra, yolcular en son Atlantik'e uzanan o geniş ovalardan birinde buldular ve doğanın demiryolu döşemek için bu kadar elverişli olması. Atlantik Havzası'nın yamaçlarında, kuzeyin ilk akarsuları, kolları Platte Nehri, zaten ortaya çıkmıştı. Tüm kuzey ve doğu ufku güney tarafından oluşturulan devasa yarım dairesel perdeyle sınırlanmıştır. Rocky Dağları'nın bir kısmı, en yüksek olanı Laramie zirvesi. Bunun arasında ve demiryolu geniş ovalar uzanıyordu, bolca sulandı. Sağdaki Gül Dağ kütlesinin alt çıkıntıları ve güneye doğru kaynaklara uzanıyor Arkansas Nehri'nin büyük kollarından biri. Saat 12.30'da yolcular bir anlığına Fort Halleck'i fark ettiler, bu bölüm o bölümü yönetiyor ve birkaç saat sonra Rocky Dağları çapraz tutuldu. O halde, hiçbir kazanın bu zor ülkede yolculuk. Kar yağmayı bırakmıştı ve hava serin ve soğuktu. Lokomotiften korkan büyük kuşlar yükseldi ve uzakta uçup gitti. Ovada vahşi bir hayvan görünmedi. Burası bir çöldü geniş çıplaklığında. Arabada servis edilen rahat bir kahvaltıdan sonra, Bay Fogg ve ortakları Whist'e devam etti ki şiddetli bir ıslık duyuldu ve tren durdu. Passepartout kapıdan başını dışarı çıkardı ama gecikmeye sebep hiçbir şey görmedi, görünüşte hiçbir istasyon yoktu. Aouda ve Fix, Bay Fogg'un dışarı çıkmayı kafasına almasından korktular, ama o beyefendi hizmetçisine şöyle demekle yetindi, "Bak ne var, mesele." Passepartout arabadan fırladı. 30 ya da 40 yolcu zaten onların arasında Albay Stamp Proctor da vardı. Tren, yolu kapatan kırmızı bir sinyalin önünde durdu. Mühendis ve kondüktör, istasyon şefi olan bir sinyalciyle heyecanla konuşuyordu daha önce gönderdiği bir sonraki durak yeri olan Madison Bow'da. Yolcular etrafında dolaştı ve tartışmaya katıldı, Albay Proctor, küstah tavrı, dikkat çekiciydi. Gruba katılan Passepartout, sinyalçinin, "Hayır. Sen geçemiyor. Madison Bow'daki köprü sallantılıdır ve trenin ağırlığı. Bu, bazı hızlı akıntıların üzerinden atılmış bir asma köprüydü, yaklaşık 1 mil uzaklıkta. Şimdi oldukları yerde." Sinyalciye göre, burası harabeye dönmüştü birkaç demir telin kopması ve bu imkansızdı geçişi riske at. Köprünün durumunu hiçbir şekilde abartmadı. Amerikalıların genellikle aceleci olduğu düşünülebilir, dikkatli olun, bunun iyi bir nedeni var. Passepartout, duyduklarını efendisine anlatmaya cesaret edemeyerek dinledi dişlerini tutmuş, heykel gibi hareketsiz.
Hım, diye bağırdı Albay Proctor, ama kalmayacağız burada, sanırım, ve karda kök salacak. Albay, diye yanıtladı kondüktör, telgraf gönderdik Omaha'ya bir tren var, ama Madison Bowe'a daha kısa sürede ulaşması pek olası değil 6 saatten fazla. 6 saat, diye bağırdı Passepartout. Elbette, diye karşılık verdi kondüktör, ayrıca bunun için gerek olur Madison Bowe'a yürüyerek ulaşmamız için o kadar uzun süre varacağız. Ama buraya sadece 1 mil uzaklıkta, dedi yolculardan biri. Evet, ama nehrin diğer tarafında. Ve bunu bir tekneyle geçemez miyiz, diye sordu albay. Bu imkansız. Dere yağmurlarla şişir. Bu bir hızlı ve kuzeye 10 mil bir tur atıp bir yol bulmak zorunda kalacağız. Ford, albay, demiryolu şirketini ve orkestra şefi ve öfkeli olan Passepartout, onunla ortak bir dava. İşte gerçekten bir engel vardı ki, tüm bunlar onun ustanın banknotları kaldırılamıyordu. Yolcular arasında genel bir hayal kırıklığı yaşandı. Onlar ise hesap vermeden gecikme, kendilerini 15 mil boyunca bir ovada yürümeye zorladı karla kaplı. Homurdandılar ve itiraz ettiler, kesinlikle böyle olacaktılar. Phileas Fogg'un dikkatini çekerdi, eğer tamamen içine kapılmış olmasaydı oyununda. Passepartout, efendisine ne olduğunu söylemekten kaçınamıyordu, bir şey oldu ve başını eğerek arabaya doğru dönerken mühendis, gerçek bir Yanke, Forster adında bir şekilde, beyler, belki sonuçta üstesinden gelmenin bir yolu var. Köprüde mi, diye sordu bir yolcu. Köprüde. Trenimizle mi? Trenimizle. Passepartout aniden durdu ve mühendisi hevesle dinledi. Ama köprü güvensiz, diye ısrar etti kondüktör. Önemli değil, diye yanıtladı Forster, bence geçme şansımız olabilecek en yüksek hız. Şeytan, diye mırıldandı Passepartout. Ancak yolcuların bir kısmı hemen mühendisin teklif edildi ve Albay Proctor özellikle memnun oldu ve planı birçok mümkün bir şey. Trenlerini atlayan mühendislerden hikayeler anlattı köprüsüz nehirler, tam buharla hareket ederek ve orada bulunanların birçoğu mühendisin aklından bahsettiklerini belirttiler. 100 şanstan 50'si var, dedi biri. 80, 90, Passepartout şaşkındı ve üstesinden gelmek için her şeyi denemeye hazırdı. Madison Creek, deneyin biraz fazla Amerikan gibi önerildiğini düşündü. Ayrıca, diye düşündü, daha basit bir şey var ve bu insanların hiçbirinin aklına bile gelmiyor. Efendim, dedi yolculardan birine yüksek sesle, mühendisin planı bana öyle geliyor biraz tehlikeli, ama... 80 şans, diye yanıtladı yolcu, sırtını ona çevirerek. Biliyorum, dedi Passepartout, başka bir yolcuya dönerek, ama basit bir fikir. Fikirler işe yaramaz, diye karşılık verdi Amerikalı, omuzlarını silkerek, mühendis bize geçebileceğimizi garanti ediyor. Şüphesiz, diye ısrar etti Passepartout, geçebiliriz, ama belki de daha dikkatli olurdu. Ne, tedbirli, diye bağırdı Albay Proctor, bu kelime ona büyük bir heyecan yaratır. Tam hızda, görmüyor musun, tam hızda. Hız, biliyorum, anlıyorum, diye tekrarladı Passepartout, ama olurdu belki daha dikkatli ol, çünkü bu kelime seni rahatsız ediyor, en azından daha fazla doğal. Kim, ne, bu adamın neyi var, diye bağırdı birkaçını. Zavallı adam kime hitap edeceğini bilmiyordu. Korkuyor musun, diye sordu Albay Proctor. Korkuyorum mu? Pekala, bu insanlara bir Fransızın da böyle olabileceğini göstereceğim. Amerikalılar gibi onlar. Herkes binsin, diye bağırdı kondüktör. Evet, herkes binsin, diye tekrarladı Passepartout ve hemen. Ama beni daha fazlası olacağını düşünmemden alıkoyamazlar. Köprüyü yürüyerek geçmek ve trenin gelmesine izin vermemiz doğalıydı sonra. Ama kimse bu bilge düşünceyi duymadı, kimse bunu kabul etmezdi adalet. Yolcular vagonlara geri döndü. Passepartout ne geçtiğini söylemeden oturdu. Ispitçiler oldukça kapılmıştı onların oyunu. Lokomotif şiddetle ıslık çaldı, mühendis, buharı tersine çevirerek geri çekildi trenle neredeyse 1 mil boyunca, bir zıplayan gibi geri çekilerek, bir daha uzun sıçrayış. Sonra, bir düdük daha çalarak ilerlemeye başladı,
tren hızını artırdı ve kısa sürede hızı korkutucu hale geldi, uzun süren bir lokomotiften çıkan çığlık sesi çıkardı, piston 20 iniş hızında yukarı aşağı çalışıyordu saniyeye vuruşlar. Tüm trenin hızla ilerlediğini fark ettiler saatte 100 mil hız, raylara neredeyse hiç geçmiyordu. Ve geçtiler. Bir flash gibiydi. Kimse köprüyü görmedi. Tren bir tabiri caizse, bir bankadan diğerine zıpladı ve mühendis bunu yapamadı istasyonun ötesine kadar durdurdu. Ama neredeyse hiç tren nehirden geçtiğinde, köprü tamamen harap olmuş ve bir çarpışma sonucu düştü Madison Bow'un hızlı akıntılarına doğru. Tren o akşam kesintisiz olarak Fort'un yanından geçti Saunders, Cheney geçidini geçip Evans geçidine ulaştı. Buradaki yolculuğun en yüksek noktası, 8092 feet yükseklikte deniz seviyesi. Yolcuların artık sadece Atlantik'e inmesi gerekiyordu doğa tarafından düzleştirilmiş sınırsız ovalar. Büyük sandığın, bir dalı güneye, Colorado'nun başkenti Denver'a götürüldü. Çevre kır altın ve gümüş açısından zengindir ve 50.000'den fazla sakini vardır zaten orada yerleşmişti. San Francisco'dan 1382 mil geçilmişti, 3 gün ve 3 gecede, 4 gün ve gece daha muhtemelen getirir onları New York'a. Phileas Fogg henüz geride değildi. Gece boyunca Camp Wolbah soldan geçildi, Lodgepole Creek akışı yola paralel olarak Wyoming toprakları arasındaki sınırı işaretliyor ve Colorado'da. Nebraska'ya saat 11'de girdiler, Sedgwick yakınlarından geçtiler ve Platte Nehri'nin güney kolunda Julesburg'a dokundu. Union Pacific Demiryolu'nun 23'ünde burada açılması Ekim 1867, baş mühendis General Dodge tarafından. İki güçlü lokomotif, 9 vagon davet edilen misafirler taşıyordu, aralarında Thomas 100. Durant da vardı, yol başkan yardımcısı, bu noktada durdu, tezahüratlar yapıldı, Shaw ve Pawnee taklit bir Kızılderili savaşı yaptı, havai fişekler fırlatıldı ve Railway Pioneer'ın ilk sayısı ise getirilen bir matbaa tarafından basıldı trende. Böylece, bu büyük demiryolunun açılışı kutlandı, bir çölün ötesine atılan güçlü ilerleme ve medeniyet aracı ve henüz var olmayan şehir ve kasabaları birbirine bağlamaya mahkum edilmiş. Düdük amfının lirinden daha güçlü olan lokomotifin teklif vermek üzereydi Amerikan topraklarından yükselirler. Fort MCP Harrison sabah 8'de geride bırakıldı ve 300 ve Omaha'ya ulaşmadan önce henüz 57 mil daha geçilmemişti. Yol Platte Nehri'nin güney kolunun kaprisli kıvrımlarını takip ederek sol kıyısı. Saat 9'da tren önemli North Platte kasabasında durdu, nehrin iki kolu arasında inşa edilmiştir, bu kollar etrafında birbirine birleşir ve tek bir artır, büyük bir kol oluşturur ve suları Missouri'ye dökülür Omaha'nın biraz yukarısında. 101. meridyen geçildi. Bay Fogg ve ortakları oyunlarına devam etmişti, kimse, hatta aptal yolculuğun uzunluğundan şikayet etti. Fix kazanarak başlamıştı kaybedeceği birkaç güne, ama kendini gösterdi Bay Fogg'dan daha az hevesli ıslık çalan biri. Sabah, açıkça şans o beyefendi tercih ediyordu. Ellerine kozlar ve onurlar yağdı. Bir keresinde, cesur bir vuruş yapmaya karar verdikten sonra, kürek çalmaya hazırlanmıştı, arkasından bir ses, bir elmas oynamalıyım, dedi. Bay Fogg, Aouda ve Fix başlarını kaldırdılar ve Albay Proctor'u gördüler. Stamp Proctor ve Phileas Fogg birbirlerini hemen tanıdılar. "Ah, sen misin, İngiliz?" diye bağırdı albay, "kürek oynayacak olan sensin." "Ve kim oynuyor?" diye soğukkanlı bir şekilde yanıtladı Phileas Fogg, "Maça onu." "Elmaslara sahip olmak beni memnun ediyor," diye yanıtladı Albay Proctor, küstah bir tonla. Az önce oynanan kartı almak istercesine hareket etti ve ekledi, "Whist hakkında hiçbir şey anlamıyorsun." "Belki ben de öyle düşünüyorum, bir başkası gibi," dedi Phileas Fogg, ayağa kalkarak. "Denemelisin yeterli, John Bull'un oğlu," diye yanıtladı albay. Aouda solgunlaştı ve kanı dondu. Bay Fogg'un kolunu tuttu ve nazikçe onu geri çekti. Passepartout, Amerikalıya saldırmaya hazırdı ve rakibine küstahça bakıyordu. Ama Fix kalktı ve albaya gitti. Proctor dedi ki,
Unutuyorsunuz ki senin benimle ilgilenmek zorun, efendim, çünkü sadece aşağılamadığını, aynı zamanda vurduğun kişi de beni. Bay Fix, dedi Bay Fogg, affedersiniz, ama bu mesele sadece benim. Albay yine beni aşağıladı, ısrar etti ki bir küre bile oynamamalı ve bunun için bana tatmin edecek. Ne zaman ve nerede istersin, diye yanıtladı Amerikalı, ve hangi silahı seçersen. Da, Bay Fogg'u tutmaya boşuna çalıştı, dedektif de boşuna yaptığı gibi. Kavgayı kendi kavgası yapmaya çalış. Passepartout, albayı kovmak istedi, pencerenin önüne geçti, ama efendisinden gelen bir işaret onu durdurdu. Phileas Fogg, araba ve Amerikalı onu platforma kadar takip etti. Efendim, dedi Bay Fogg rakibine, Avrupa'ya dönmek için çok acele ediyorum ve herhangi bir gecikme bana büyük zarar verecek. Peki, bu bana ne ilgisi var, diye yanıtladı Albay Proctor. Efendim, dedi Bay Fogg çok kibarca, toplantımızdan sonra San Francisco'da, Amerika'ya dönmeye ve seni bulmaya kararlıydım, beni İngiltere'ye çağıran işi tamamladı. Gerçekten, 6 ay sonra bir toplantı ayarlayacak mısın? Neden 10 yıl sonra olmasın? 6 ay diyorum, diye karşılık verdi Phileas Fogg, ve ben buluşma yeri, hemen zamanında. Bunların hepsi bir kaçama, diye bağırdı Stamp Proctor. Şimdi ya da asla. Çok iyi. New York'a mı gidiyorsun? Hayır. Chicago'ya mı? Hayır. Omaha'ya mı? Senin için ne farkı var? Plum Creek'i biliyor musun? Hayır, diye yanıtladı Bay Fogg. Sıradaki istasyon. Tren 1 saat içinde orada olacak ve orada 10 dakika durur. 10 dakika içinde birkaç tabanca atışı yapılabilir, değiş tokuş edildi. Pekala, dedi Bay Fogg. Plum'da duracağım Creek. Ve sanırım sen de orada kalacaksın, diye ekledi Amerikalı küstahça bir şekilde. Kim bilir, diye yanıtladı Bay Fogg, arabaya geri dönerek her zaman. Auda'yı rahatlatmaya başladı, ona gösterişli olmayacağını söyledi, korktu ve yaklaşan düelloda Fix'ten ikinci olması için yalvardı, bir istek, dedektif bunu reddedemedi. Bay Fogg kesintiye uğrayan oyuna devam etti mükemmel bir sakinlikle. Saat 11'de lokomotif düdüğü onların Plum Creek istasyonuna yaklaşıyor. Bay Fogg ayağa kalktı, ardından Fix dışarı çıktı platformda. Passepartout ona eşlik etti, elinde bir çift tabanca vardı. Da arabada kalmıştı, ölüm gibi solgun halde. Sonraki vagonun kapısı açıldı ve Albay Proctor platformda belirdi, ikinci olarak kendi damgasına sahip bir yankı eşlik etti. Ama savaşanlar gibi trenden inmek üzereyken, kondüktör hızla yaklaştı ve bağırdı, "İnemezsiniz, beyler." "Neden olmasın?" diye sordu albay. 20 dakika geç kaldık ve durmayacağız. Ama bu beyefendiyle düello yapacağım. "Üzgünüm," dedi kondüktör, "ama biz yola çıkacağız bir kez. Şimdi zil çalıyor." Tren başladı. "Gerçekten çok üzgünüm beyler," dedi kondüktör. "Başka bir durumda sana yardımcı olmaktan memnuniyet duyardım. Ama sonuçta, burada savaşmaya vaktiniz olmadı, neden ilerlerken savaşmayalım devam ediyor mu? Belki bu beyefendi için uygun olmaz," albay alaycı bir tonda söyledi. "Kesinlikle öyle olurdu," diye yanıtladı Phileas Fogg. "Aslında Amerika'dayız," diye düşündü Passepartout, ve kondüktör birinci sınıf bir beyefendi. Bu yüzden mırıldanarak efendisini takip etti. İki savaşçı, yardımcıları ve kondüktör vagonların arasından geçti. Trenin arkasında, son vagon sadece bir düzine yolcu tarafından doluydu, kondüktör kibarca, "Lütfen bu kapıyı bırakıp bırakmamalarını rica etti." Birkaç saniyeliğine boş kalmıştı, çünkü iki beyefendinin onur meselesi halletmek zorundaydı. Yolcular isteği hızla kabul etti ve hemen ortadan kayboldu platformda. Yaklaşık 50 feet uzunluğunda olan araba, amaçları için çok uygundu. Düşmanlar koridorda birbirlerine yürüyebilir ve rahatça ateş edebilirdi. Düello hiç bu kadar kolay ayarlanmamıştı. Bay Fogg ve Albay Proctor, her biri 2 adet altın namlulu tabanca ile birlikte arabaya girdi. İkinci sınıflar, dışarıda kalarak onları içeri kapat. İlk düdükte ateş etmeye başlayacaklardı lokomotifin için. 2 dakikalık bir aradan sonra, ikisinin geriye kalanları beyefendiler arabadan alınacaktı.
Daha basit bir şey olamazdı. Gerçekten de, her şey o kadar basitti ki Fix ve Passepartout kalplerinin çatlayacak gibi attığını hissetti. Onlar da üzerinde anlaşılan düdüğü dinlerken, aniden vahşi çığlıklar yankılandı hava, arabadan kesinlikle gelmeyen raporlarla birlikte düellocuların olduğu yerde. Raporlar önde ve tüm boyda devam etti trenin. Vagonların içinden korku çığlıkları yükseldi. Albay Proctor ve Bay Fogg, ellerinde tabancalarla, aceleyle hapishanelerinden çıktılar ve gürültünün en gürültülü olduğu yerde ileri koştu. Sonra bunu fark ettiler tren, bir şio grubu tarafından saldırıya uğradı. Bu cesur Kızılderililerin ilk girişimi değildi, çünkü birden fazla kez yolda trenleri durdurmuştu. 100 tane, kendi bilgilerine göre alışkanlık olarak, treni durdurmadan merdivenlere atlayarak, bir rahatlıkla palyaço tam 4 nala atla atlara biniyor. Şio halkı silahlarla donanmıştı, bu silahlardan gelen raporlar yolcular neredeyse tamamen silahlı ve tabanca ateşiyle karşılık verdi. Kızılderililer önce motora binmiş, mühendisi yarı yarı şaşkına çevirmişti ve Stoker'ı tüfeklerinden gelen darbelerle doldurdu. Bir şio şefi, treni durdurmak istiyor, ama regülatörü nasıl çalıştıracağını bilmeden kapanmak yerine geniş açılmıştı buhar valfi ve lokomotif harika bir şekilde ileri doğru atlıyordu hız. Şio aynı anda arabalara saldırmış, öfkeli maymunlar gibi zıplıyordu çatıların üzerinden kapıları açarak ve el ele savaşarak yolcular. Bagaj arabasına girdiler, yağmaladılar, bagajları fırlattılar trenden inmek. Çığlıklar ve atışlar sürekliydi. Yolcular savundu kendilerini cesurca, bazı arabalar barikat altına alındı ve kuşatmaya maruz kaldı, hareketli kaleler gibi, saatte 100 mil hızla taşınıyordu. Au da ilk andan itibaren cesur davrandı. Kendini gerçek bir adam gibi savundu bir tabancayla kahraman kadın ve her seferinde kırılan pencerelerden fırlattığı bir tabanca savaşı ortaya çıktı. 20 şio, ölümcül şekilde yaralanmıştı. Yere ve tekerlekler, raylara düşenleri sanki ezilmişmiş gibi eziyordu solucanlardı. Birkaç yolcu, vurulmuş ya da sersemlemiş halde, koltuklarda yatıyordu. 10 yıl süren mücadeleye son vermek gerekiyordu dakikalar ve tren ise Seax'un zaferine yol açacaktı durmamış. Fort Kearny istasyonunda garnizon sadece 2 kişiydi kilometrelerce uzakta, ama bu geçtiğinde, Shoaler trenin ustası olacaktı Fort Kearny ile ötesindeki istasyon arasında. Kondüktör, Bay Fogg'un yanında dövüşürken vurularak düştü. At aynı anda ağladı, tren 5 dakika içinde durmazsa, kayboldu. Durdurulacak, dedi Phileas Fogg, hızla çıkmaya hazırlanırken araba. Kal, Monsieur, diye bağırdı Passepartout, ben gideceğim. Bay Fogg, cesur adamı durdurmaya vakti bulamadı, kapıyı fark edilmeden açtı Kızılderililer tarafından arabanın altına sızmayı başardı ve mücadele sırasında devam etti ve toplar başının üzerinden birbirine geçti, eski akrobatik deneyimi ve inanılmaz çeviklikle zincirlere tutunmuş, frenler ve kenarlarla kendine yardım eden arabalar kuşaklar. Bir arabadan diğerine harika bir ustalıkla sürünerek ilerler, böylece trenin ön ucuna ulaşıyordu. Orada, bagaj vagonu ile tender arasında bir eliyle asılı halde, diğer bir yerde güvenlik zincirlerini gevşetti, ama çekiş gücü nedeniyle asla yapamazdı şiddetli bir beyin sarsıntısı olmadan, boyunduruk çubuğunu söndürmeyi başardılar bu bariyerinden attı. Tren, artık lokomotiften ayrılmış halde biraz durdu arkada, lokomotif ise daha hızlı ileriye doğru ilerledi. Zaten elde edilen kuvvet tarafından taşınan tren, birkaç kez hareket etmeye devam etti dakikalar, ama frenler çalıştı ve sonunda durdu, sadece bir saniyeden daha az Kearny istasyonundan 100 metre uzaklıkta. Kalenin askerleri, ateş seslerinden dikkatle yaklaştılar, Shaw ise onları bekliyordu ve tren tamamen durmadan önce bir beden halinde ayrıldı. Ancak yolcular istasyon platformunda birbirlerini saydıklarında birkaç kişi kayıp bulundu. Diğerleri arasında, bağlılığı az önce onları kurtardı. Passepartout dahil 3 yolcu kaybolmuştu. Ölmüş olsaydılar mıydı mücadelede mi? Shaw tarafından esir mi alındılar? İmkansızdı anlat. Birçok yaralı vardı.
ama hiçbiri ölümcül değildi. Albay Proctor ise en çok ciddi şekilde incinmişti, cesurca savaşmıştı ve bir top kasıklarına girmişti. Evet, diğer yaralı yolcularla birlikte istasyona taşındı ve böyle bir şekilde mümkün olduğunca dikkat edin. Aouda güvendeydi ve en yoğun çatışmada yer alan Phileas Fogg, hiçbir çizik almamıştı. Fix kolundan hafif yaralanmıştı. Ama Passepartout bulunamadı, Aouda'nın yanaklarından yaşlar süzüldü. Tüm yolcular trenden inmişti, tekerlekleri lekeli olan trenden kanla. Lastiklerden ve tellerden yırtık et parçaları asılıydı. Konu olarak Gözbeyaz Ova'ya ulaşabiliyordu, kırmızı izler görünüyordu. The Son Shoaler güneyde, Cumhuriyet Nehri kıyılarında kayboluyordu. Bay Fogg, kollarını kavuşturarak hareketsiz kaldı. Ciddi bir kararı vardı Meg. Yanında duran Aouda, konuşmadan ona baktı ve bakışını anladı. Hizmetçisi mahkumsa, risk almamalı mı onu Kızılderililerden kurtarmak için her şey mi? Onu bulacağım, yaşayan ya da ölü, dedi sessizce Aouda'ya. Ah, Bay Fogg, diye bağırdı, ellerini kavrayarak ve gözyaşlarıyla üzerlerini kapladı. Yaşıyoruz, diye ekledi Bay Fogg, eğer bir an bile kaybetmezsek. Phileas Fogg bu kararla kaçınılmaz olarak kendini feda etti, dedi kendi felaketini. Bir günlük gecikme, News'taki buharlı gemiyi kaybetmesine neden olurdu York'u ve bahisi kesinlikle kaybedilecekti. Ama düşündüğü gibi, bu benim görev için, diye tereddüt etmedi. Fort Kearney'nin komutanı oradaydı. 100 askeri Shaw saldırısı halinde istasyonu savunmak için kendilerini konumlandırdılar o. Efendim, dedi Bay Fogg kaptana, 3 yolcu kayboldu. Öldü mü, diye sordu kaptan. Ölü ya da mahkum, yani çözülmesi gereken belirsizlik. Sen öyle misin Shaw'ları takip etmeyi öneriyor mu? Bu ciddi bir şey, efendim, diye karşılık verdi kaptan. Bu Kızılderililer Arkansas'ın ötesine çekilebilir ve ben kale, korumasız. 3 adamın hayatı sorgulamada, efendim, dedi Phileas Fogg. Şüphesiz, ama 3 kişiyi kurtarmak için 50 adamın hayatını riske atabilir miyim? Bilmiyorum, efendim, ama bunu yapmalısın. Burada kimsenin, diğeri geri döndü, bana öğretme hakkı yok görevim. Pekala, dedi Bay Fogg soğukça. Yalnız gideceğim. Siz, efendim, diye bağırdı Fix, yukarı gelirken, peşinden yalnız gidiyorsun Kızılderililer mi? Bu zavallı adamı yok etmeye bırakmamı ister misin, kime ait olanı orada bulunan herkes hayatına borçlu. Ben gideceğim. Hayır efendim, yalnız gitmeyeceksiniz, diye bağırdı kaptan, dokunmuş bir sesle kendi inadıyla bir neti. Hayır, cesur bir adamsın. 30 gönüllü, ekledi, askerlere döndü. Tüm şirket bir anda ilerlemeye başladı. Kaptanın sadece kendi seçimini seçmesi gerekiyordu erkekler. 30 kişi seçildi ve başlarına yaşlı bir çavuş yerleştirildi. Teşekkürler, kaptan, dedi Bay Fogg. Benimle gitmeme izin verir misin, diye sordu Fix. İstediğinizi yapın, efendim. Ama bana bir iyilik yapmak istersen, yapacaksın Aouda ile kal. Bana bir şey olursa diye. Dedektifin yüzünde aniden bir solgunluk belirdi. Kendini adım adım ısrarla takip ettiği adam. Bırak dolaşsın bu çölde. Fix, Bay Fogg'a dikkatle baktı ve şüpheleri ve içinde yaşanan mücadeleye karşı etkisini göstererek elini indirdi o sakin ve samimi bakışın önünde gözler. Kalacağım, dedi. Birkaç dakika sonra Bay Fogg genç kadının elini bastırdı ve, ona değerli halı çantasını emanet etti, çavuş ve onun eşliğinde gitti. Küçük ekip, ama gitmeden önce askerlere şöyle demişti, benim dostlar, eğer kurtarırsak, aranızda $5.000 böleceğim. Mahkumlar, o zaman öğleni biraz geçmişti. Aouda bekleme odasına çekildi ve orada yalnız başına bekledi, basit ve asil cömertlik, Phileas Fogg'un sakin cesareti. Vardı servetini feda etti ve şimdi hayatını riske atıyordu. Hepsi tereddüt etmeden, görevden, sessizlikte. Fix aynı düşüncelere sahip değildi ve huzursuzluğunu gizlemekte zorlanıyordu. Platformda ateşli bir şekilde yukarı aşağı yürüdü ama kısa süre sonra dışa doğru devam etti soğukkanlılık. Artık Fogg'u serbest bırakmanın suçlu olduğu saçmalığı anladı yalnız. Ne?
Dünyayı yeni takip ettiği bu adam, artık ondan ayrılmasına izin verildi. Suçlamaya ve hakaret etmeye başladı, kendisi ve polis müdürü gibi kendine bir ses verdi, yeşilliği için ders verdi. Aptal oldum, diye düşündü ve bu adam görecek, o, gitti, geri dönmeyecek. Ama nasıl oluyor da ben, Fix, cebimde tutuklama emri var, ona bu kadar mı hayran kaldım? Kesinlikle, ben sadece bir eşeğim. Dedektif böyle düşündü, saatler çok yavaş yavaş akıyordu. Yapmadı, ne yapacağını bil. Bazen Auda'ya her şeyi anlatmaya meyil ediyordu. Ama yapamadı, genç kadının onun güvenini nasıl alacağını sanmıyorum. Hangi yolu seçmeli? Almak, Fogg'u geniş beyaz ovalarda takip etmeyi düşündü, görünüşe göre değildi, onu geçmesi imkansızdı. Ayak sesleri kolayca basılıyordu. Kar, ama yakında, yeni bir sayfanın altında, tüm iz silinecekti. Fix cesaretini kaybetti. Bırakmak için aşılmaz bir özlem hissetti. Tamamen oyun. Artık Fort Kearney istasyonundan ayrılabilir ve kendi istasyonunu takip edebilirdi, huzur içinde eve dönüş yolculuğu. Öğleden sonra saat 2 civarında, şiddetli kar yağarken uzun süre doğudan yaklaşan ıslıklar duyuluyordu. Büyük bir gölge, önünde bir vahşi ışık, yavaşça ilerleyip sisin içinden daha da büyük görünüyordu, ki harika bir yön verdi. Doğudan hiçbir tren beklenmiyordu, hala beklenmiyordu, telgrafla istenen yardımın gelmesine zaman vardı, tren Omaha'dan San Francisco'ya gitmek ertesi güne kadar gelmeliydi. Gizem yakında ortaya çıktı, açıklandı. Lokomotif, yavaşça sağır edici ıslıklarla yaklaşıyordu, bu het, trenden ayrıldıktan sonra bu şekilde güzergahına devam etmişti, korkusuz bir hız, baygın mühendis ve stoker'ı uzaklaştırdı. Uçmuştu, yakıt eksikliği nedeniyle ateş azaldığında, buhar gevşedi ve nihayet bir saat sonra, yaklaşık 20 mil ötede durdu Fort Kearney. Ne mühendis ne de stoker ölmüştü ve sonrasında bir süre bayılarak kendine gelmişti. Tren sonra durdu. Mühendis, kendini çölde bulduğunda ve arabasız lokomotif, olanları anladı. Nasıl olduğunu hayal edemiyordu, lokomotif trenden ayrılmıştı. Ama bundan şüphe duymuyordu, geride bırakılan tren tehlikedeydi. Ne yapacağını tereddüt etmedi. Omaha'ya devam etmek akıllıca olurdu, çünkü trene dönmek tehlikeli olurdu, çünkü Kızılderililer hala bunu yapabilir, yağmalama ile meşgul ol. Buna rağmen, yangını yeniden inşa etmeye başladı. Fırın, basınç tekrar arttı ve lokomotif geri döndü, çalışmaya başladı, Fort Kearney'e geri dönüyor. İşte sisin içinde ıslık çalan şeydi. Yolcular, lokomotifin tekrar ön sıraya oturmasını görmekten memnundular. Tren, artık bu kadar korkunç şekilde kesintiye girmiş yolculuğa devam edebilirlerdi. Auda, lokomotif yaklaşırken istasyondan aceleyle çıktı ve sordu, kondüktör, başlayacak mısın? Hemen, hanımefendi. Ama mahkumlar, talihsiz yolcularımız. Yolculuğu kesintiye uğratmam, diye yanıtladı kondüktör. Öyle zaten 3 saat geride. Peki San Francisco'dan başka bir tren ne zaman buraya geçecek? Yarın akşam, hanımefendi. Yarın akşam, ama o zaman çok geç olur. Yapmalıyız, bekle. İmkansız, diye yanıtladı kondüktör. İstersen git, lütfen içeri gir. Gitmeyeceğim, dedi Auda. Fix bu konuşmayı duymuştu. Biraz önce, hiç yokken yolculuğa devam etme ihtimali nedeniyle Fort'tan ayrılmaya karar vermişti Kearney, ama şimdi tren oradaydı, hareket etmeye hazırdı ve sadece gitmesi gerekiyordu. Arabaya oturdu, karşı konulmaz bir etki onu geri tuttu. İstasyon platform ayaklarını yaktı ve hareket edemedi. Zihnindeki çatışma yine başladı, öfke ve başarısızlık onu boğuyordu. Sonuna kadar mücadele etmek istiyordu. Bu arada yolcular ve yaralılardan bazıları, aralarında Albay Proctor da vardı, yaralanmaları ciddi olan bu kişiler trende yerlerini almıştı. Vızıltı, aşırı ısınmış kazanın sesi duyuldu ve buhar valfler. Makinist ıslık çaldı, tren çalıştı ve kısa sürede kayboldu, beyaz dumanını yoğun yağan karın girdaplarıyla karıştırıyordu. Dedektif geride kalmıştı. Birkaç saat geçti. Hava berbattı ve çok soğuktu. Fix Sat istasyonda bir bankta hareketsiz halde, uyuyor sanıyor olabilir. Auda,
Fırtınaya rağmen, bekleme odasından çıkmaya devam etti, sonuna kadar platformu ve kar fırtınasının içinden sisleri delmek istercesine bakıyordu, bu ufku daraltıyor ve mümkünse biraz hoş karşılama duymak için ses. Hiçbir şey duymadı ama görmedi. Sonra soğukkanlı bir şekilde geri dönecekti, birkaç saniye sonra tekrar çıkıp gitti ama hep boşuna. Akşam geldi ve küçük grup geri dönmemişti. Nerede olabilirler? Vardı, Kızılderilileri buldular ve onlarla bir çatışma mı yaşıyorlardı? Yoksa mı hala sisin içinde mi dolaşıyorsun? Kalenin komutanı endişeliydi ama endişelerini gizlemeye çalıştı. Gece yaklaştıkça kar daha az yağdı bolca ama hava aşırı soğudu. Tam bir sessizlik vardı ovalar. Ne kuş uçuşu ne de hayvanın geçişi mükemmel huzuru bozmadı. Gece boyunca Auda, hüzünlü önsellerle dolu, kalbi boğulmuştu acı içinde, ovaların eşiğinde dolaşıyordu. Hayal gücü onu taşıyordu uzaklara ve sayısız tehlikeleri gösterdi. Uzun süre yaşadıkları tarif etmek imkansız olurdu. Fix aynı yerde sabit kaldı ama uyumadı. Bir zamanlar bir adam yanına gelip konuştu, dedektif ise sadece elini sallayarak cevap verdi kafa. Böylece gece geçti. Şafakta, yarı sönmüş güneşin diski doğdu sisli bir ufkun üzerinde, ama artık 2 mil ötedeki nesneleri tanımak mümkündü. Phileas Fogg ve ekip güneye gitmişti, güneyde her şey durgundu, boş yer. O zaman saat 7'ydi. Kaptan, gerçekten endişelenmişti ve hangi rotayı seçeceğini bilmiyordu. İlki kurtarmak için başka bir müfreze göndermeli miydi? Olmalı mı? Daha fazla adam feda etmek, zaten feda edilenleri kurtarma şansı bu kadar az olurken. Onun ancak tereddüt uzun sürmedi. Teğmenlerinden birini aradığında, keşif emri vermek üzereyken, silah sesleri duyuldu. Bir şey miydi sinyal? Askerler kaleden fırladılar ve yarım mil ileride küçük bir grup iyi bir şekilde geri dönüyor. Bay Fogg onların başında yürüyordu, hemen arkasında Passepartout ve diğer 2 yolcu ise Shaw'dan kurtarıldı. Fort Kearney'nin 10 mil güneyinde Kızılderililerle karşılaşıp savaşmışlardı. Kısa süre müfreze gelmeden önce Passepartout ve yoldaşları Fransız tarafından öldürülen 3 esirle mücadele efendisi ve askerler hızla yardım için yaklaştığında yumruklarla. Herkes neşeyle dolu çığlıklarla karşılandı. Phileas Fogg elindeki ödülü dağıttı, askerlere söz verdiler. Passepartout ise sebepsiz değil mi? Mırıldandı kendisi, kesinlikle itiraf edilmeli ki efendime mal oldum canım. Fix, tek kelime etmeden Bay Fogg'a baktı ve öyle olurdu, içinde mücadele eden düşünceleri analiz etmek zordu. Auda'ya gelince, o koruyucusunun elini tuttu ve kendi elini bastırdı, çok fazla hareket etti, konuş. Bu sırada Passepartout treni arıyordu, yapmalı olduğunu düşündü orada, Omaha'ya gitmeye hazır ve kaybedilen zamanın gerçekleşmesini umdu, geri kazanılmak. Tren, tren, diye bağırdı. Yok, diye yanıtladı Fix. Peki bir sonraki tren ne zaman buradan geçiyor, dedi Phileas Fogg. Bu akşama kadar olmaz. Ah, diye sessizce karşılık verdi geçilmez beyefendi. Phileas Fogg kendini 20 saat geride buldu. Passepartout, bu gecikmenin istemsiz nedeni çaresizdi. Efendisini mahvetti. Bu anda dedektif Bay Fogg'a yaklaştı ve onu dikkatle süzdü, şöyle dedi. Cidden efendim, acele mi ediyorsunuz? Gerçekten ciddi. Sormanın bir amacı var, diye devam etti Fix. Kesinlikle öyle mi? 11'inde saat 9'dan önce New York'ta olmanız gerekiyor, akşam, buharlı geminin Liverpool'a kalktığı saatte. Kesinlikle gerekli. Ve, yolculuğun bu Kızılderililer tarafından kesintiye uğramasaydı, 11'i sabahı New York'a ulaşmış mıydı? Evet, buharlı geminin ayrılmasına 11 saat kalmış. İyi, bu yüzden 20 saat geridesiniz. 20 yapraktan 12 tane 8. 8 saat geri kazanmalısın. Bunu denemek ister misin? Yaya mı, diye sordu Bay Fogg. Hayır, kızakta, diye yanıtladı Fix. Yelkenli bir kızakta. İnsan bana böyle bir yöntem önerdi. Gece boyunca Fix ile konuşan ve teklifini alan adamdı, reddetti. Phileas Fogg hemen cevap vermedi. Ama Fix, adamı işaret ettikten sonra, istasyonun önünde yukarı aşağı yürürken, Bay Fogg ona yaklaştı.
Hemen sonra, Bay Fogg ve Amerikalı olan Much bir kulübeye girdiler, kalenin hemen altında inşa edilmiştir. Orada Bay Fogg iki uzun kiriş üzerinde bir tür çerçeve olan ilginç bir aracı inceledi, önünde, kızak gibi yükseltilmiş küçük ve üzerinde 5 ya da 6 kişi için oda. Çerçeveye yüksek bir direk sabitlenmişti ve sıkıca tutuluyordu, metal bağlamalarla ve büyük bir brigantine yelkeni takılmıştı. Bu direk bir yelken çekmek için demir bir dayak tutuyordu. Arkasında bir tür dümen aracı yönlendirmek için hizmet verdi. Kısacası, bir şapap gibi kurulmuş bir kızaktı. Kışın trenler kar nedeniyle tıkandığında, bu kızaklar donmuş ovalarda bir istasyondan çok hızlı yolculuklar yapın. Bir tane daha, bir kesiciden daha fazla yelkeni ve arkalarında rüzgar varken, çayırlar yüzeyinde eşit ya da üstün bir hızla kayarlar ekspres trenlerin versiyonuna kadar. Bay Fogg, bu kara aracının sahibiyle kolayca bir pazarlık yaptı. Rüzgar olumlu bir şekilde, taze ve batıdan esiyordu. Kar sertleşmişti ve Much, Bay Fogg'u birkaç saat içinde taşıyabileceğinden çok emindi. Omaha, buradan doğuya doğru trenler sık sık Chicago ve New York'a gider. O kaybedilen zamanın hala geri kazanılması imkansız değildi ve böyle bir fırsat reddedilmemeliydi. Auda'yı açık havada seyahat etmenin rahatsızlıklarına maruz bırakmak istemeden, Bay Fogg, onu hizmetçi Passepartout'un yanında Fort Kearney'de bırakmayı teklif etti, onu daha iyi bir güzergahla ve daha fazla yoldan Avrupa'ya götürmeyi üstlendi elverişli koşullar. Ama Auda, Bay Fogg'dan ayrılmayı reddetti ve Passepartout kararından memnun kaldı. Çünkü hiçbir şey onu buna ikna edemezdi, Fix yanındayken efendisini terk etmek. Dedektifin düşüncelerini tahmin etmek zor olurdu. Bu muydu Phileas Fogg'un dönüşüyle sarsılan bir inanç, yoksa hala onu son derece kurnaz bir yaramazdı, dünya turundaki yolculuğu tamamlandı, İngiltere'de kendini tamamen güvende mi sanıyor? Belki Fix'in görüşü Phileas Fogg biraz değiştirilmişti, ancak yine de kendi işini yapmaya kararlıydı, görev ve tüm grubun İngiltere'ye dönüşünü hızlandırmak için mümkün. Saat 8'de kızak harekete geçmeye hazırdı. Yolcular üzerine yerlerini yerleştirdiler ve kendilerini yolcu pelerinlerine sıkıca sardılar. İki büyük yelken kaldırıldı ve rüzgarın baskısı altında kızak sertleşmiş karın üzerinden saatte 40 mil hızla kaydı. Kuşlar uçtuğu Fort Kearney ile Omaha arasındaki mesafe en fazla 2 mesafedir, 100 mil. Rüzgar iyi durursa, mesafe 5 saniye boyunca geçilebilirdi saatler, eğer kaza olmazsa kızak 1 saat Omaha'ya ulaşabilirdi saat. Ne yolculuk! Yolcular, birbirine yakın bir yere sıkışmıştılar ve konuşamıyordu. Soğuk, gittikleri hızla daha da güçlenmişti. Kızak hızla ilerledi, dalgaların üzerindeki bir tekne kadar hafif. Esinti yerin üzerinden süzüldüğünde kızak yelkenleriyle yerden kaldırılmış gibiydi. Much, ki dümen düz bir çizgide tutuldu ve elini çevirerek aracın genellikle yaptığı sallanmalar. Tüm yelkenler havadaydı ve cip, brigantini korumayacak şekilde düzenlenmişti. Bir üst direk kaldırıldı ve rüzgara uzatılan başka bir cip diğerine kuvvetini ekledi yelkenler. Hız tam olarak tahmin edilemez olsa da, kızak da tahmin edilemiyordu, 40 milden daha az hızda gidiyor. Hiçbir şey kırılmazsa, dedi Much, oraya varacağız. Bay Fogg, Much'un ilgisi için Omaha'ya ulaşmasını sağlamıştı, üzerinde cömert bir ödül teklifiyle anlaştılar. Kızağın düz bir çizgide hareket ettiği bozkır da aynı derecede düztü, bir deniz gibi. Sanki devasa bir donmuş göl gibiydi. Buradan geçen demiryolu bu bölüm güneybatıdan kuzeybatıya doğru Great Island ile yükseliyordu. Columbus, önemli bir Nebraska kasabası, Schuyler ve Fremont, Omaha'ya. Opilaatte Nehri'nin sağ kıyısı boyunca takip edildi. Kızak, kısaltma bu güzergah, demiryolu tarafından tanımlanan yayın bir hattını alırdı. Much ise değildi, Pilaatte Nehri tarafından durdurulmaktan korkuyorlardı, çünkü nehri donmuştu. Yol, o zaman engellerden tamamen uzaktı ve Phileas Fogg'un sadece iki şeyi vardı: korku, kızağa bir kaza ve rüzgarda bir değişim ya da sakinlik. Ama esinti, gücünü azaltmaktan çok uzak, direği bükerek esiyordu,
ancak metal bağlamalar sağlam kaldı. Bu kırbaçlamalar, mesela bir telli enstrümanın akorları, keman yayıyla titreşiyormuş gibi yankılanıyordu. The kızak, hüzünlü ve yoğun bir melodinin ortasında kayıyordu. "O akorlar 5. ve oktava veriyor," dedi Bay Fogg. Yolculuk boyunca söylediği tek sözler bunlardı. Avuda, rahat bir şekilde paketlenmiş kürk ve pelerin içinde, dondurucu rüzgar. Passepartout'a gelince, yüzü güneşin diski kadar kırmızıydı sisin içinde çöktüğünde, o da acımasızca o ısıran havayı içine çekti. Onun ruhların doğal yükselişiyle tekrar umut etmeye başladı. New York'a varacaklardı 11'inin sabahı olmasa da akşamı ve hala bazıları vardı bu şans ise buharlı geminin Liverpool'a gitmeden önce gerçekleşeceği anlamına geliyordu. Passepartout, müttefiki Fix'in elinden tutmak için güçlü bir istek bile duydu. O kızağı temin edenin dedektifti, tek yol olduğunu hatırladı zamanında Omaha'ya ulaşır, ama bazı ön sezgilerle kontrol edilince, her zamanki haline devam etti rezerv. Ancak Passepartout'un asla unutmayacağı bir şey vardı, Bay Fogg'un tereddüt etmeden onu kurtarmak için yaptığı fedakarlık. Bay Fogg servetini ve hayatını riske atmıştı. Hayır, hizmetçisi bunu asla unutma. Her bir grup farklı yansımalara dalmışken, kızak kocaman kar halısının üzerinden uçup geçti. Geçtiği dereler ise değildi algılandı. Tarlalar ve dereler tekiz beyazlık altında kayboldu. The Plain tamamen terk edildi. Union Pacific yolu ile şube arasında Kearney'i Aziz Joseph ile birleştiren büyük bir ıslaksız ada oluşturdu. Ne köy, ne istasyon ne de kale ortaya çıkmadı. Ara sıra hızla yanlarından geçiyorlardı beyaz iskeleti rüzgarda bükülüp sallanan hayalet benzeri bir ağaç. Bazen vahşi kuş sürüleri ya da zayıf, aç, vahşi gruplar yükselirdi çayır kurtları kızağın peşinden uluyarak koşuyordu. Passepartout, elinde tabanca, yaklaşanlara ateş etmeye hazır tuttu. "O zaman bir kaza geçirdim kızak başına gelirse, bu yaratıklar tarafından saldırıya uğrayan yolcular en büyük tehlikede, ama dengeli yolunda durdu, kısa sürede kazandı kurtların üzerine ve uluyan grubu güvenli bir mesafede geride bırakmadı." Öyle civarı maç, bazı işaretlerden Pilate'yi geçtiğini anladı River. Hiçbir şey söylemedi ama artık 20 mil içinde olduğundan emindi Omaha'dan. Bir saatten kısa sürede dümeni bıraktı ve yelkenlerini kıvırdı, aynı zamanda rüzgarın verdiği büyük ivmeyle kızak devam etti yarım mil daha ileride, yelkenleri açılmamıştı. Sonunda durdu ve maç, karla bembeyaz bir çatı yığınına işaret etti, dedi ki, "Başardık." Vardı. Günlük iletişimde olan istasyona ulaştık, birçok kişi trenler, Atlantik kıyısında. Passepartout ve Fix atladılar, sertleşmiş uzuvlarını esnettiler ve Bay'a yardım ettiler. Fogg ve genç kadın kızaktan iniyor. Phileas Fogg cömertçe maçı ödüllendirdi, Passepartout onun elini sıcak bir şekilde tuttu ve grup yönlendirdi Omaha tren istasyonuna giden adımlar. Pasifik Demiryolu'nun ana noktası bu önemli Nebraska kasabasındadır. Omaha, Chicago ve Rock Island Demiryolu ile bağlantılıdır, doğrudan doğuya doğru ilerler ve 50 istasyonun yanından geçer. Bay Fogg ve ekibi istasyona ulaştığında bir tren hareket etmeye hazırdı ve sadece arabalara binmeye vakit buldular. Omaha'yı hiçbir şey görmemişlerdi. Ama Passepartout kendi kendine bunun pişmanlık duyulmaması gerektiğini itiraf etti, çünkü gezilecek yerleri görmek için seyahat etmiyorlardı. Tren, Iowa eyaleti boyunca hızla geçti, Council Bluff, Des Moines ve Iowa City. Gece boyunca Mississippi'yi şu noktada geçti Davenport ve Rock Island üzerinden Illinois'e girdi. Ertesi gün, yani 10'unda, akşam saat 4'te, Chicago'ya ulaştı, çoktan yükselmişti harabelerinden ve her zamankinden daha gururla sınırlarında oturmuş güzel Lake Michigan. Chicago ile New York arasında 900 mil mesafe vardı, ama trenler eksik değil Chicago'da. Bay Fogg hemen birinden diğerine geçti ve lokomotif Pittsburgh, Fort Wayne ve Chicago demiryolunun tam hızda ayrıldığı gibi, sanki o beyefendinin zaman kaybetmediğini tamamen anladı. Yol geçiyordu Indiana, Ohio,
Pensilvanya ve New Jersey kasabalardan hızla geçiyor antika isimlerle, bazılarının sokakları ve araba izleri vardı, ancak henüz yoktu evler. Sonunda Hudson görünür hale geldi ve saat 11:15'da 11'i akşamı, trenin sağ kıyısındaki istasyonda durdu. Nehir, Cunard hattının tam iskelesinden önce gerçekleşti. Liverpool için, China, ise 3 saat içinde başlamıştı önce. Çin, ayrılırken Phileas'ı götürmüş gibi görünüyordu Fogg'un son umudu. Diğer buharlı gemilerin hiçbiri onun projeler. Fransız transatlantik şirketinin, Pereire,'si, takdire şayan buharlı gemiler hız ve konforluk açısından herhangi birine eşdeğerdir, ancak ayrıldılar 14'ünde, Hamburg tekneleri doğrudan Liverpool veya Londra'ya gitmezdi, ama Havre ve Havre'den Southampton'a ek yolculuk. Phileas Fogg'un son çabaları nafile. Inman buharlı gemisi ise ancak kalktı. Ertesi gün ve bahsi kurtarmak için Atlantik'i zamanında geçemedi. Bay Fogg tüm bunları, Bradshaw'una danışarak öğrendi ve bu belge transatlantik buharlı gemilerin günlük hareketlerini ona anlatıyordu. Passepartout ezildi, tekneyi 3 farkla kaybetmek onu çok etkiledi. 1 saat. Bu onun suçuydu, çünkü efendisine yardım etmek yerine yardım etmemişti, önüne engel koymayı bıraktı. Ve tüm olayları hatırladığında turne, saf kayıp olarak ve kendi başına harcanan tutarları saydığında büyük bir bahisin ağır suçlamalara eklendiğini düşündüğü zaman, bu işe yaramaz yolculuk, Bay Fogg'u tamamen mahvedecekti, kendini bunalttı acı kendini suçlamalarla. Ancak Bay Fogg onu azarlamadı ve, devam Cunard iskelesinden ayrılırken sadece şöyle dedi, en iyisi hakkında danışacağız yarın. Gel. Grup, Jersey City feribotuyla Hudson'ı geçti ve bir Broadway'deki St. Nicholas Oteli'ne araba. Odalar aktif hale getirildi ve gece kısa bir süreliğine derin ama çok uzun uyuyan Phileas Fogg için geçti. Aouda ve diğerleri, huzursuzlukları onları dinlemeye izin vermedi. Ertesi gün 12 Aralık'tı. 12'si sabah 7'sinden 12'sine kadar 21'i akşam saat 9'dan çeyrek kala, 9 gün vardı, 13 saat ve 45 dakika. Eğer Phileas Fogg, China, Atlantik'teki en hızlı buharlı gemilerden biri, onun Liverpool'a, ardından Londra'ya ulaştı, üzerinde anlaşılan süre içinde. Bay Fogg, Passepartout'a beklemesi talimatını verdikten sonra otelden yalnız ayrıldı, dönüşünü ve Aouda'ya anında hazır olmasını bildirmesini istiyor. O Hudson kıyılarına doğru ilerledi ve demirlemiş gemiler arasında etrafa baktı ya da nehirde demirlemişti, ayrılmak üzere olanlar için. Bazıları kalkış sinyalleri aldı ve sabah gelgitinde denize açılmaya hazırlanıyordu, içinde bu devasa ve takdire şayan limanda 100 günde bir gemi dünyanın her çeyreğine doğru yola çıkmayın. Ama çoğunlukla yelken açıyorlardı, elbette Phileas Fogg'un kullanamayacağı gemiler. Tüm umudunu kaybetmek üzereydi ki bataryaya demirlemiş, bir gözcülük etti, kablonun uzunluğu en fazla eksik, bir ticaret gemisi, vidalı, iyi şekilli, hunisi, duman bulutunu üfleyerek hazırlandığını gösteriyordu kalkış için. Phileas Fogg bir tekne çağırdı, ona bindi ve kısa süre sonra kendini gemide buldu, Henry'da, demir gövdeli, üstü ahşap. Yükseldi, güverteye girdi ve kaptanı sordu, kaptan hemen kendini tanıttı. O bir adamdı, 50 yaşında, büyük gözleri, oksitlenmiş bakır rengi bir deniz kurtu gibi, kırmızı saçlı, kalın bir boyun ve hırlayan bir ses. "Kaptan mı?" diye sordu Bay Fogg. "Ben kaptanım. Ben Phileas Fogg, Londra'dan. Ve ben Cardiff'ten Andrew Speedy. Denize mi çıkacaksınız? 1 saat içinde. Gitmektesiniz. Bordeaux. Peki ya yükün?" "Yük yok. Balasta giriyoruz. Yolcunuz var mı?" "Yolcu yok. Asla yolcu olmaz. Çok fazla engel oldu. Geminiz hızlı mı?" 11 ile 12 knot arasında. "Henry'da, yani biliniyor. Beni ve 3 kişiyi Liverpool'a taşıyacak mısın?" "Liverpool'a mı? Neden Çin'e gitmeyecek?" "Liverpool dedim." "Hayır." "Hayır mı?" "Hayır. Bordeaux'a gidiyorum ve Bordeaux'a gideceğim." "Para sorun değil mi?" "Hiçbiri." Kaptan, cevap vermeyen bir tonla konuştu. "Ama, Henrietta'nın sahipleri," diye devam etti Phileas Fogg.
Sahipler benim, diye yanıtladı kaptan. Gemi bana ait. Senin için taşıyacağım. Hayır. Onu senden alırım. Hayır. Phileas Fogg, en ufak bir hayal kırıklığına bile yol vermedi, ama durum mezar bir. Hong Kong'da olduğu gibi New York'ta değildi, ne de kaptanla, Henry'da, gibi, Tankadere'nin kaptanı gibi. Yukarı bu zamana kadar para her engeli ortadan kaldırmıştı. Şimdi para başarısız oldu. Yine de, Atlantik'i bir tekneyle geçmek için bir yol bulunmalı, tabii ki balon, ki bu da cesaretli olurdu, ama bunu yapamayacaktı uygulamaya koyulmak. Görünüşe göre Phileas Fogg'un bir fikri vardı. Çünkü şöyle dedi, kaptan, peki, beni Bordeaux'a götürecek misin? Hayır, bana $200 verirsen de olmaz. Sana 2000 teklif ediyorum. Her biri mi? Her biri. Ve siz 4 kişi misiniz? 4. Kaptan Speedy başını kaşımaya başladı. $8000 vardı, rotasını değiştirmeden kazandı, bunun için fethetmek kesinlikle değerdi her türlü yolcuya karşı duyduğu tiksint. Ayrıca, yolcular $2000 artık yolcu değil, değerli mal. Ben saat 9'da başla, dedi Kaptan Speedy basitçe. Sen mi, partin hazır mı? Saat 9'da gemide olacağız, diye yanıtladı, az da değil basitçe, Bay Fogg. Saat 8.30'tu. Henrietta'dan inmek için atla, bir heke biner, Saint Nicholas'a aceleyle git ve Au'da, Passepartout ile birlikte geri dön ve ayrılmaz Fix bile kısa bir süreliğinin eseriydi ve şu şekilde sahnelenmişti Bay Fogg, onu asla terk etmeyen soğukkanlılığıyla. Gemide vardılar, Henry'da, demiri kaldırmak üzere hazır hale getirildi. Passepartout bu son yolculuğun neye mal olacağını duyunca bir uzun bir, "oh" diye ses yelpazesine yayıldı. Fix ise kendi kendine dedi ki, İngiltere Bankası kesinlikle bunu yapmayacak, bu olaydan iyi bir şekilde çıkın. İngiltere'ye vardıklarında, hatta Bay Fogg, birkaç avuç banknotu denize atmadı, daha fazlası 7000 pound harcanmış olurdu. Bir saat sonra, Henry'da, deniz fenerinin yanından geçer ve bu deniz feneri Hudson'ın girişini açtı, Sandy Hook'un noktasını döndü ve denize açıldı. Gündüzleri Long Island'ın etrafından dolaştı, Fire Island'ı geçti ve onu yönlendirdi, hızla doğuya doğru ilerledi. Ertesi gün öğlen, bir adam köprüye çıktı ve geminin pozisyon. Bunun Kaptan Speedy olduğu düşünülebilir. En azından dünya. It was Phileas Fogg, Eskire. Kaptan Speedy ise susturuldu kulübesinde, kilit altında ve yüksek sesle çığlıklar atıyordu, bu da hem affedilebilir hem de aşırı bir öfke. Olan çok basitti. Phileas Fogg Liverpool'a gitmek istiyordu, ancak kaptan onu oraya taşımayacaktı. Sonra Phileas Fogg Bordeaux'a ait ve gemide geçirdiği 30 saat boyunca çok kurnazca deniz ve stokerların banknotlarıyla sadece bir ara sıra mürettebat kaptanla iyi anlaşamayan kişiler onu bir beden halinde. Bu yüzden Phileas Fogg komutandı, kaptan yerine Speedy, kaptanın neden kulübünde mahkum olduğu ve kısacası, neden, Henry'da, Liverpool'a doğru yöneliyordu. Çok Bay Fogg'un gemiyi yönetmesini görmek açıktı, onun denizci olduğunu anladı. Maceranın nasıl bittiği yakında izlenecek. Au da endişeliydi, ama şöyle dedi, hiçbir şey. Passepartout ise Bay Fogg'un manevrasını basitçe düşündü, muhteşem. Kaptan, 11 ile 12 knot arasında, demişti. Ve, Henry'da, onun tahminini doğruladı. Eğer, o zaman, eğer, vardı, deniz yoktu, rüzgar doğuya dönmezse, eğer rüzgar doğuya dönmezse çok gürültülü olurdu, tekneye veya makinelerine kaza oldu, Henry'da. New York'tan Liverpool'a 3000 mili 9 mil ile geçebilir. 12 ile 21 Aralık arasında günler sürdü. Doğrudur ki, bir kez vardıklarında, Henry'da, gemisindeki olay, bankanın olayına eklendi. İngiltere, Bay Fogg için hayal ettiğinden ve yapabileceğinden daha fazla zorluk yaratabilirdi arzu. İlk günlerde oldukça sorunsuz ilerlediler. Deniz pek değildi, rüzgar kuzeydoğuda hareketsiz görünüyordu, yelkenler kaldırıldı ve, Henry'da, gerçek gibi dalgaların üzerinde ilerledi transatlantik buharlı gemi. Passepartout çok sevindi. Efendisinin son kahramanlığı, sonuçları bunu görmezden geldi, büyüledi. Mürettebat hiç bu kadar neşeli ve neşeli görmemişti, becerikli bir adam.
Denizcilerle sıcak dostluklar kurdu ve hayran kaldı, akrobatik gösterileriyle onları da gösteriyordu. Gemiyi böyle yönettiklerini düşündü beyefendiler ve Stokers'ın kahramanlar gibi ateşlendiğini. Onun konuşkan sözleri herkesi iyi mizah bulaştı. Geçmişi, onun sıkıntılarını unutmuştu ve gecikmeler. Sadece neredeyse tamamlanmış sonu düşündü. Ve bazen o sabırsızlıkla kaynadı, sanki fırınlar tarafından ısıtılmış gibi. Henry de, çoğu zamanda değerli adam Fix'in etrafında dönerdi, ona keskin, güvensiz bir bakışla bakıyordu. Ama onunla konuşmadı, çünkü eski samimiyetleri artık yoktu. Düzeltme, itiraf edilmeli, olup biteni hiçbir anlamadı. Henrietta'nın fethi, mürettebatın rüşvet alması, Fogg'un yönetimi tekne yetenekli bir denizci gibi, onu şaşırttı ve şaşırdı. Ne olduğunu bilmiyordu düşünmek. Sonuçta, 55.000 çalarak başlayan bir adam için pound bir gemi çalmakla bitebilir ve Fix de doğal olarak buna eğilimliydi. Fogg'un komutasındaki, Henrietta'nın Liverpool'a hiç gitmek, ama dünyanın bir yerine, hırsız olduğu bir yere, korsana dönüştü, sessizce kendini güvende bırakacaktı. Varsayım şuydu, en azından makul bir örnek ve dedektif ciddi şekilde pişman olmaya başladı, ilişkiye başlamıştı. Kaptan Speedy ise kabininde ulumaya ve hırlamaya devam etti ve Passepartout, yemeklerini ona taşımak görevi olan bir kişi, ne kadar cesur olsa da en büyük önlemleri aldı. Bay Fogg bunu bile bilmiyor gibiydi, gemide kaptandı. 13'ünde tehlikeli olan Newfoundland kıyılarının kenarından geçtiler, yerlilik, özellikle kış aylarında sık sık sis ve yoğun hava olur, rüzgar fırtınaları. Barometreden önceki akşamdan beri, aniden düşen, atmosferde yaklaşan bir değişikliği işaret etmişti ve gece boyunca sıcaklık değişti, soğuk daha keskinleşti ve rüzgar güneydoğu. Bu bir talihsizlikti. Bay Fogg, yolundan sapmamak için, yelkenlerini açtı ve buharın gücünü artırdı, ama geminin denizin durumu nedeniyle yavaşladı ve uzun dalgalar kırıldı kıçta yanında. Şiddetle atış yaptı ve bu ilerlemesini yavaşlattı. Esinti yavaş yavaş fırtınaya dönüştü ve korkmak gerekirdi ki, Henry de, kendini dik tutamayabilir dalgalar. Passepartout'un yüzü gökyüzüyle karardı ve 2 gün boyunca fakir arkadaşım sürekli korku yaşadı. Ama Phileas Fogg cesur bir denizciydi ve denize karşı ilerlemeyi nasıl koruyacağını biliyordu ve yoluna devam etti, buharını bile azaltmadan. Henry de, fırsat buldukça dalgaların üzerine çıkmadı, onları geçti, güvertesini suyla doldurdu, ama güvenli bir şekilde geçti. Bazen vida sudan fırlayıp çıkıntılı ucunu vurduğunda, bir su dağı kıçağı dalgaların üstüne yükseltti, ama araç her zaman devam etti düz ileriye. Ancak rüzgar, korkulan kadar şiddetli olmadı, öyleydi, 90 mil hızla ilerleyen fırtınalardan biri değil, bir saat. Taze devam etti, ama ne yazık ki, inatla güneydoğuya doğru yelkenleri işe yaramaz hale getirdi. 16 Aralık, Phileas Fogg'un tarihinden bu yana 75. gündü Londra'dan ayrılma ve, Henry de, henüz gerçekleşmemişti, ciddi şekilde gecikmişti. Yolculuğun yarısı neredeyse tamamlanmıştı ve en kötüsü yerleşimler geçilmişti. Yaz aylarında başarı neredeyse olacaktı kesin. Kışın ise kötü mevsimin insafına kalmışlardı. Passepartout dedi hiçbir şey, ama umudu gizlice besliyordu ve kendini rüzgar onları yarı yolda bırakırsa hala buhara güvenebilecekleri bir yansıma. O gün mühendis güverteye çıktı, Bay Fogg'a çıktı ve konuşmaya başladı onunla samimiyetle. Neden bir önsezi olduğunu bilmeden belki Passepartout hafifçe huzursuz oldu. Kulaklarından birini duymak için verirdi, diğerinde ise mühendisin söyledikleri. Sonunda birkaç tane yakalamayı başardı ve efendisinin, "Ne olduğundan eminimsin," dediğini duyduğundan emindi. "Söyle bana." "Kesinlikle, efendim," diye yanıtladı mühendis. "Hatırlamalısın, başladığımızdan beri tüm fırınlarımızda sıcak ateşler tuttuğumuzu ve, New York'tan Bordeaux'a kısa süreli buharla gitmek için yeterince kömürümüz olsa da, New York'tan Liverpool'a kadar tüm buharla gitmeye yetecek kadar yok. "Düşüneceğim," diye yanıtladı Bay Fogg. Passepartout her şeyi anlıyordu, ölümcül bir kaygıyla sarıldı. "Kömür pes ediyor.
"Ah, efendim bunu atlatabilirse," diye mırıldandı, "ünlü bir adam olacak." Fix'e bunu söylemeden edemedi duyduğu şey. "O zaman gerçekten Liverpool'a gideceğimize mi inanıyorsun?" "Tabii ki." "Pislik," diye yanıtladı dedektif, omuzlarını silkerek ve döndü topukta durdu. Passepartout, bu lakabı, yani sebebini şiddetle kızdırmak üzereydi ki bunu hayatı boyunca kavrayamadı, ama şunu düşündü ki, talihsiz Fix muhtemelen çok hayal kırıklığına uğramış ve aşağılanmıştı. Özgüveni, sahte bir kokuyu bu kadar garip bir şekilde dünyada takip ettikten sonra ve çekindi. Peki şimdi Phileas Fogg hangi yolu seçecekti? Hayal etmek zordu. Yine de bir tane seçmiş gibi görünüyordu. Çünkü o akşam çağırdı mühendis ve ona, tüm yangınları kömür tamamlanana kadar besle bitkin düşmüş. Birkaç dakika sonra, Henrietta'nın hunisi dışarı çıktı, duman seli gibi görünüyordu. Gemi tüm buharla devam etti. Ama 18'inde, mühendis, tahmin ettiği gibi, kömürün vereceğini duyurdu gün içinde dışarıda. "Yangınların sönmesine izin vermeyin," diye yanıtladı Bay Fogg. "Onları tutun sonuna kadar. Valfler dolsun." "Öyle doğru," Phileas Fogg konumlarını öğrendikten sonra seslendi Passepartout'u ve ona Kaptan Speedy'ye gitmesini emretti. Sanki dürüst adamın bir kaplanı zincirden çözmesi emredilmişti. "Tuvalete gidip şöyle," dedi kendisi, "deli gibi olacak." Birkaç saniye içinde, çığlıklar ve yeminlerle, kaka güvertesinde bir bomba belirdi. The bomba Kaptan Speedy'di. Patlamak üzere olduğu açıktı. "Neredeyiz?" öfkesiyle izin verdiği ilk sözler oldu kesin. Zavallı adam bir apoplektik olsaydı, asla toparlanamazdı, onun öfke patoksizmini gösteriyordu. "Neredeyiz?" diye tekrarladı, mor yüzle. "Liverpool'dan 707 mil uzaklıkta," diye yanıtladı Bay Fogg, sarsılmaz bir sakinlikle. "Korsan," diye bağırdı Kaptan Speedy. "Sizi çağırdım, efendim. Picaroon, efendim," diye devam etti Bay Fogg, "bana satmanızı istemek için." "Gemi. Hayır, aman tanrım, hayır. Ama onu yakmak zorunda kalacağım." "Henrietta'yı yak. Evet, en azından üst kısmını. Kömür bitti. Gemimi yak," diye bağırdı Kaptan Speedy, zar zor yapabilen kelimeleri telaffuz edin. $50.000 değerinde bir gemi. "İşte 60.000, diye yanıtladı Phileas Fogg, banknotların kaptanlığı. Bu, Andrew Speedy üzerinde büyük bir etki yarattı. Bir Amerikalı, $60.000 görünce neredeyse etkilenmeden kalamaz. Kaptan bir anda öfkesini, hapsedilmesini ve tüm şeylerini unuttu, yolcusuna karşı kin besliyor. Henry'da, 20 yılda eski, harika bir pazarlıktı. Bomba sonunda patlamayacaktı. Bay Fogg maçı elinden aldı. "Ve demir gövde bende olacak," dedi kaptan bir sesle, daha yumuşak bir ton. "Demir gövde ve motor. Anlaşıldı mı?" "Katılıyorum." Andrew Speedy, banknotları ele geçirip saydı ve cebi. Bu konuşma sırasında Passepartout bir çarşaf gibi beyazdı ve Fix ise akıcı görünüyordu, apoplektik kriz geçirmenin amacı. Neredeyse 20.000 pound harcandı ve Fogg gövde ile motoru kaptana, yani yakın bir yere bıraktı, zanaatın tüm değeri. Ancak 55.000 pound'un olduğu doğruydu, bankadan çalınmıştı. Andrew Speedy parayı cebine koyduğunda, Bay Fogg ona şöyle dedi, "Bunun sizi şaşırtmasına izin vermeyin, efendim. Kaybedeceğimi bilmelisin, 20.000 pound, Londra'ya saat 9'dan çeyrek kala varmazsam 21 Aralık akşamı. New York'taki buharlı gemiyi kaçırdım ve beni Liverpool'a götürmeyi reddettin. Ve iyi yaptım," diye bağırdı Andrew Speedy, "çünkü ben kazandım en az $40.000. Daha sakin bir şekilde ekledi, "Yap bir şeyi biliyorsun, Kaptan Fogg. Kaptan Fogg, sende de bir Yankee havası var." Ve yolcusuna yüksek bir iltifat olarak gördüğü bir şeyi sunduktan sonra, Bay Fogg, "Gemi artık bana mı ait?" dediğinde uzaklaştı. Elbette, omurgadan direklerin teknesine kadar, tüm ahşap, yani. Pekala, iç koltukları, ranzaları ve çerçeveleri aşağı çekin ve yak onları. Buharı yeterli tutmak için kuru odun bulundurmak gerekiyordu, baskı ve o gün dışkı, kabinler, ranzalar ve yedek güverte feda edildi.
Ertesi gün, 19 Aralık'ta, direkler, sallar ve direkler yakıldı, mürettebat ateşi sürdürerek çalıştı. Passepartout şunu çizdi, kesildi ve tüm gücüyle testere yaptı. Mükemmel bir öfke vardı yıkım. Korkuluklar, donanımlar, güvertenin büyük kısmı ve üst taraflar ortadan kalktı 20'sinde, Henry'de, artık sadece düz bir gövde haline geldi. Ama bugün İrlanda kıyısını ve Fastnet fenerini gördüler. Akşam saat 10'da Queenstown'dan geçiyorlardı. Phileas Fogg'un sadece 24 saati kalmıştı Londra'ya ulaşmak için, Liverpool'a ulaşmak için gereken bu süre, tüm buhar açıkken. Ve buhar tamamen bitmek üzereydi. "Efendim," dedi Kaptan Speedy, "artık Bay Fogg'un projesi, gerçekten sana çok üzülüyorum. Her şey karşıdır sen, sadece Queenstown'un karşısındayız." "Ah," dedi Bay Fogg, "ışıkları gördüğümüz o yer Queenstown." "Evet, limana girebilir miyiz?" "3 saatten az değil, sadece gelgit zamanı." "Kal," diye yanıtladı Bay Fogg sakin bir şekilde, ihanet etmeden üstün bir ilham sayesinde bir kez daha fethetmeye çalışacaktı kötü talih. Queenstown, transatlantik buharlı gemilerin durduğu İrlanda limanıdır postadan uzaklaş. Bu postalar, her zaman tutulan ekspres trenlerle Dublin'e taşınır başlamaya hazır, Dublin'den Liverpool'a gönderilen en çok hızlı teknelerle Atlantik buharlı gemilerinde 12 saat geçirebilir. Phileas Fogg da aynı şekilde 12 saat kazanacağını düşünüyordu. Yerine ertesi akşam Liverpool'a, Henry'de ile vardığında, öğlene kadar orada olur ve bu nedenle Londra'ya varmadan önce varmak için zamanları olur akşam saat 9'a çeyrek kala. Henry'de, saat 1'de Queenstown limanına girdi sabah, o zamanlar gelgit seviyesi yüksekti ve Phileas Fogg, yakalandıktan sonra Kaptan Speedy'nin eliyle içtenlikle, o beyefendi seviyede bıraktı Haun yeteneği, ki hala sattığı fiyatın yarısı kadar değerdeydi. Grup hemen karaya çıktı. Fix, Bay Fogg'u tutuklamaya büyük bir istekte oldu Spot, ama yapmadı. Neden? İçinde ne mücadele vardı ki? Eğer, adamı, hakkında fikrini mi değiştirdi? Anladı mı ki büyük bir hata mı yaptın? Ancak Bay Fogg'u terk etmedi. Hepsi iyi anlaştı tren, tam 1:30'da yola çıkacaktı. Günün şafağı Dublin'deydi ve vakit kaybetmeden bir buharlı gemiye bindiler, dalgaların üzerine çıkmaktan küçümsemek, her zaman dalgaları kesmek. Phileas Fogg nihayet 20 dakikada Liverpool rıhtımında indi 21 Aralık'ta saat 12'den önce. Londra'ya sadece 6 saat uzaklıktaydı. Ama bu anda Fix geldi, elini Bay Fogg'un omzuna koydu ve arama emrini göstererek, "Gerçekten Phileas Fogg mısın?" dedi. "Evet, öyleyim. Seni kraliçenin adına tutukluyorum." Phileas Fogg hapisteydi. Gümrük binasında kapatılmıştı ve öyleydi ertesi gün Londra'ya nakledilecekti. Passepartout, efendisinin tutuklandığını görünce, Fix'in üzerine düşerdi bazı polisler tarafından geri tutulmadı. Aou'da, anlayamadığı ani bir olay. Passepartout açıkladı ona göre dürüst ve cesur Fogg'un bir soyguncu olarak tutuklandığını. Genç kadının kalbi böyle korkunç bir suçlamaya karşı isyan etti ve koruyucusunu kurtarmak için hiçbir şey yapamayacağını gördü, ağladı acı bir şekilde. Fix'e gelince, Bay Fogg'u tutuklamıştı çünkü bu onun göreviydi, ister Bay Fogg olsun, suçlu olup olmadığını. O anda Passepartout'un aklına bu yeni sürecin sebebinin kendisi olduğu düşüncesi geldi talihsizlik. Fix'in işini efendisinden saklamamış mıydı? Düzeltildiğinde gerçek karakterini ve amacını ortaya çıkardı, neden Bay Fogg'a söylememişti? Eğer ikincisi uyarılmıştı, şüphesiz Fix'e kanıt verecekti masumiyetini ve hatasından onu tatmin etti, en azından Fix bunu yapmazdı yolculuğuna efendisinin bedeli ve izinden devam etti, ancak İngiliz topraklarına ayak bastığı anda onu tutuklayacaklar. Passepartout ağladı ta ki kördü ve beynini patlatmak gibi hissediyordu. Aou'da ve o, soğuğa rağmen, gümrüğün portikosu altında kalmışlardı ev. Hiçbiri de oradan ayrılmak istemiyordu, ikisi de Bay Fogg'u görmek için sabırsızlanıyordu yine. O beyefendi gerçekten mahvolmuştu ve o anda da mahvolacaktı sonuna ulaşacak.
Bu tutuklama ölümcüldü. Liverpool'a 20 yaşında varmıştı. 21 Aralık'ta saat 12'den 1 dakika önce, çeyrek öncesine kadar süresi vardı. O akşam 9 saat, yani 9 saat buçuk Reform Kulübü'ne ulaşmak için, Liverpool'dan Londra'ya olan yolculuk 6 saatti. Eğer şu anda biri gümrük evine girmiş olsaydı, Bay Fogg, hareketsiz, sakin ve görünürde öfke göstermeden, bir tahta üzerinde oturdu bank. Doğru, o kabullenmiş değildi. Ama bu son darbe onu zorlamadı, herhangi bir duyguya karşı dışa dönük bir ihanet. Onlardan biri tarafından mı yutuluyordu? Gizli öfkeler, daha da korkunç çünkü kontrol altında ve sadece patlıyor. Dördüncü olarak, karşı konulamaz bir güçle, son anda mı? Kimse bunu anlayamıyordu. İşte oturdu, sakin bir şekilde bekledi, neyi bekliyordu? Hala umudu muydu ki? Hala öyle miydi? Bu hapishanenin kapısı kapalı olduğu için inanmak başarılı mısınız? Her ne olursa olsun, Bay Fogg dikkatlice saatini masaya koydu ve ilerleyen ellerini gözlemledi. Dudaklarından tek kelime çıkmadı ama bakışı tek bir şekilde sabit ve sert. Her halükarda, durum berbattı ve şöyle ifade edilebilir, Phileas Fogg dürüstse mahvolmuştu, eğer o bir yaramazdı, yakalandı. Kaçmak aklına geldi mi? Uygulanabilir bir şey olup olmadığını görmek için inceledi mi hapishanesinden çıkış yolu mu? Kaçmayı düşündü mü? Muhtemelen, bir kez olsun odada yavaşça dolaştı. Ama kapı kilitliydi ve pencere ağır ağır demir çubuklarla barıştırılmış. Tekrar oturdu ve cebinden günlüğünü çıkardı. Bu kelimelerin yazıldığı satırda, 21 Aralık, Cumartesi, Liverpool, diye ekledi, 80. Gün, 11.40 ve bekledi. Gümrük saati 1 çaldı. Bay Fogg saatinin 2 olduğunu fark etti. Saatler çok hızlı. 2 saat. Şu anda ekspres trenle bindiğini kabul ederek, Londra ve Reform Kulübü'ne saat 9'dan çeyrek kala ulaşabiliyordu. Onun alnı hafifçe buruşmuştu. Saat 2:33 dakika geçtikten dışarıda tek bir ses duydu, sonra kapıların aceleyle açılması. Passepartout'un sesi duyuluyordu ve hemen Fix'ten sonra. Phileas Fogg'un gözleri bir anlığına parladı. Kapı açıldı ve Passepartout, Aouda ve Fix'i gördü, onlar aceleyle ona doğru. Fix nefessiz kalmıştı ve saçları dağınıktı. Konuşamıyordu. "Efendim," diye kekeliyordu. "Efendim, affedin ben, çoğunluk, talihsiz benzerlik, soyguncu 3 gün tutuklandı önce, özgürsün." Phileas Fogg özgürdü. Dedektifin yanına yürüdü, ona sakin bir şekilde baktı. Yüzü ve hayatında yaptığı tek hızlı hareketle, ya da ki ever yapacaktı, kollarını geri çekti ve bir makine hassasiyetiyle Fix'i yere serdi. "İyi vurduk," diye bağırdı Passepartout, parbleu. "İşte bu İngiliz yumruklarının iyi bir uygulaması diyebilirsiniz." Fix kendini yerde buldu ve tek kelime etmedi. Sadece almıştı onun tatlıları. Bay Fogg, Aouda ve Passepartout gümrük binasından ayrılmadan ayrıldılar. "Gecikme yaşadım, taksiye bindim ve birkaç dakika içinde istasyona indim." Phileas Fogg, Londra'ya gitmek üzere olan bir ekspres tren olup olmadığını sordu. O 2 dakikayı 40 dakika geçmişti. Ekspres tren 35 dakika kalkmıştı önce. Phileas Fogg ardından özel bir tren siparişi verdi. Birkaç hızlı lokomotif vardı. Ancak demiryolu düzenlemeleri bunu yaptı, özel trenin saat 3'e kadar kalkmasına izin verilmezdi. O saatte Phileas Fogg, mühendisi bir teklif ederek onu uyarmıştı, cömert bir ödül, sonunda Aouda ve sadıklarıyla birlikte Londra'ya doğru yola çıktı hizmetçi. Yolculuğu 5,5 saatte yapmak gerekiyordu ve bu da yol boyunca açık bir yolda kolaydı. Ama zorunlu gecikmeler vardı ve Bay Fogg son terminalde trenden indiğinde, Londra'daki tüm saatler 9'a 10 dakika kala vuruyordu. 1. Dünya turunu tamamladıktan sonra 5 dakika gerideydi. Savile Row'daki sakinler, eğer öyle olsaydı, ertesi gün şaşırırdılar. Phileas Fogg'un eve döndüğü söylendi. Kapıları ve pencereleri hareketsizdi, kapalı, hiçbir değişim görünmüyordu. İstasyondan ayrıldıktan sonra Bay Fogg, Passepartout'a satın alma talimatı verdi, biraz erzak aldı ve sessizce evine gitti. Talihsizliğine alışılmış huzuruyla katlandı.
Mahvolmuş. Ve dedektifin hatası. O uzun yolculuğu istikrarlı bir şekilde tamamladıktan sonra, yüzlerce engeli aştı, birçok tehlikeye meydan okudu ve yine de zaman buldu. Yolda iyi olanlar vardı. Ama ani bir olayla kaleye yakın başarısız oldu. Önceden tahmin etmemiş ve buna karşı silahsızdı, berbattı. Ama birkaç tane yanında taşıdığı büyük miktardan 1 pound kalmıştı. Geriye sadece bir şey kaldı: servetinden Barrings'e yatırılan 20.000 pound ve bu miktar reform kulübündeki arkadaşlarına borçluydu. Onun masrafı o kadar büyüktü ki kazansa bile onu zengin etmeyecekti ve bu muhtemel kendini zenginleştirmeye çalışmadığını, daha çok bahis koyan bir adam olduğunu söyledi onur uğruna, önerilen paydan çok. Ama bu bahis kesinlikle onu mahvetti. Ancak Bay Fogg'un rotası tamamen belirlenmişti. Geriye ne kaldığını biliyordu, bunu yapması için de öyle. Savile Row'daki evde bir oda Aouda için ayrılmıştı, o ise bunalmıştı, koruyucusunun talihsizliğine acı çekiyordu. Bay Fogg'un söylediklerinden düştü, onun ciddi bir proje üzerinde meditasyon yaptığını gördü. Sabit bir fikirle yönetilen İngilizlerin bazen intihar çaresi olan Passepartout, onun üzerinde sıkı bir gözetçilik tuttu efendi, ama bunu yaptığına dikkat çekiyordu. Öncelikle, değerli adam odasına çıkmış ve söndürmüştü 80 gündür yanan gaz bürüleyi. Bulmuştu, gaz şirketinden bir fatura kutusuna gönderdi ve artık koymanın zamanından fazlasını düşündü, bu masrafın durdurulması, ki bu masrafı taşımak zorunda kalmıştı. Gece geçti. Bay Fogg yatağa gitti, ama uyudu mu? Aouda bir kez bile yapmadı, gözlerini kapattı. Passepartout bütün gece, sadık bir köpek gibi, kendi hayatını izledi. Efendinin kapısı. Bay Fogg sabah onu aradı ve Aouda'nın sifnasını almasını söyledi. Kahvaltı ve kendisi için bir fincan çay ve bir pirzola aldı. Aouda'dan mazur istedi kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra, çünkü tüm günü pudinge geçiyordu, işlerini haklarına bağlayır. Akşamları birkaç tane içmek için izin isterdi genç hanımla, anlık bir sohbet. Passepartout, emirlerini aldıktan sonra, sadece onlara uymak zorunda kaldı. O soğukkanlı efendisine baktı ve zihnini zor bırakabildi onu. Kalbi doluydu, vicdanı pişmanlıkla işkence ediyordu. Çünkü suçladı kendisi, geri döndürülemez olanın sebebi olmaktan her zamankinden daha acı bir şekilde felaket. Evet, Bay Fogg'u uyarmış ve Fix'in projelerini ihanet etmiş olsaydı ona göre, efendisi kesinlikle dedektife geçiş hakkı vermezdi Liverpool, sonra. Passepartout artık dayanamadı. "Efendim, Bay Fogg," diye bağırdı, "neden bana lanet etmiyorsun? O benim suçum muydu ki?" "Kimseyi suçlamıyorum," diye karşılık verdi Phileas Fogg, tam bir sakinlikle. "Git." Passepartout odadan çıktı ve Aouda'yı bulmaya gitti, ona teslim etti ustanın mesajı. "Hanımefendi," diye ekledi, "ben kendim hiçbir şey yapamam, hiçbir şey. Ay efendime hiçbir etkisi yok, ama belki sen." "Ne etkimiz olabilir ki?" diye yanıtladı Aouda. Bay Fogg kimsenin etkisi altında değil. Hiç anladı mı ki, ona olan minnettarlığım taşıyor mu? Hiç kalbimi okudu mu? Dostum, onu yalnız bırakmamalı. Anında, "Bu akşam benimle konuşacağını mı söylüyorsun?" "Evet, hanımefendi, muhtemelen koruma ve rahatlığınızı sağlamak için İngiltere. Göreceğiz," diye yanıtladı Aouda, aniden düşünceli bir hal alarak. Bugün, pazar boyunca Savile Row'daki ev sanki ıssız gibiydi ve Phileas Fogg, o evde yaşadığından beri ilk kez böyle bir şey yapmadı. Westminster saati 11.30'la kulübüne doğru yola çıktı. Neden reforma kendini göstersin ki? Arkadaşları artık onu beklemiyordu işte. Phileas Fogg önceki akşam salonda görünmemişti, 21 Aralık Cumartesi, saat 9 çeyrek kala, kaybetmişti bahis. Hatta bankacılarına gitmesi bile gerekmiyordu. 20.000 pound, çünkü düşmanları zaten çekini eller için sadece doldurup Barrings'e göndermeleri gerekiyordu ki kredi hesabına aktarılan miktar. Bu nedenle Bay Fogg'un dışarı çıkmak için bir sebebi yoktu ve evde kaldı. Kendini odasına kapattı ve işlerini halletmeye başladı düzen. Passepartout sürekli merdivenleri inip iniyordu. Saatler onun için uzun zamanlar bekliyordu.
Efendisinin kapısında dinledi ve içeri baktı anahtar deliği, sanki tam bir hakkı varmış gibi ve sanki bundan korkuyormuş gibi her an korkunç bir şey olabilir. Bazen Fix'i düşünüyordu ama artık öfkeli değil. Fix, tüm dünya gibi, Phileas Fogg'da yanılmıştı ve sadece onu takip edip tutuklayarak görevini yerine getirmişti, o ise, Passepartout. Bu düşünce onu rahatsız etti ve asla lanetlemekten vazgeçmedi sefil bir aptallık. Yalnız kalacak kadar kötü hissederek Auda'nın kapısını çaldı, odasına girdi, konuşmadan bir köşeye oturdu ve baktı genç kadına hüzünle. Auda hala düşünceliydi. Akşam 7:30 civarında Bay Fogg, Auda'nın gelip gelmediğini öğrenmek için gönderdi, onu kabul etti ve birkaç dakika içinde onunla yalnız kaldı. Phileas Fogg bir sandalyeye oturdu ve şöminenin yanında, Auda'nın karşısında oturdu. Hayır yüzünde duygular görünüyordu. Fogg tam olarak geri dönen Fogg'du, gitmiş, aynı sakinlik, aynı geçilmezlik vardı. Birkaç dakika konuşmadan oturdu, sonra, gözlerini Auda'ya çevirerek, "Hanımefendi," dedi, "sizi bu dünyaya getirdiğim için affeder misiniz?" "İngiltere mi?" "Ben, Bay Fogg," diye yanıtladı Auda, kalbinin nabızlarını kontrol ederek. "Lütfen bitirmeme izin ver," diye karşılık verdi Bay Fogg. "Karar verdiğimde seni çok tehlikeli olan ülkeden uzaklaştırmak istiyordu, zengindim ve servetimin bir kısmını sizin emrinize vereceğime güveniyordum, o zaman senin varoluş özgür ve mutlu olurdu. Ama şimdi mahvoldum. Biliyorum, Bay Fogg," diye yanıtladı Auda, "ve sana kendi adımda soruyorum, dön, seni takip ettiğim için beni affeder misin ve, kim biliyor, belki de sizi geciktirmiş ve böylece yıkım?" "Hanımefendi, Hindistan'da kalamazsınız ve güvenliğiniz sadece sizi öyle bir mesafeye götürerek güvence altına aldım ki sizi öyle bir mesafeye götürdü ki bu yüzden baskı yapanlar sen. Yani, Bay Fogg," diye devam etti Auda, "beni kurtarmakla yetinmiyorsun korkunç bir ölümden, benim rahatlığımı bir şekilde güvence altına almaya borçluydunuz yabancı topraklar mı?" "Evet, hanımefendi, ama koşullar bana karşı oldu. Yine de yalvarıyorum kalan azıcıklığı hizmetine bırak. Ama senin başına ne gelecek, Bay Fogg?" "Bana gelince, hanımefendi," diye soğukça yanıtladı beyefendi, "ben öyle oldum, hiçbir şeye ihtiyacım yok." "Peki, sizi bekleyen kaderi nasıl değerlendiriyorsunuz, efendim?" "Alışkanlığım gibi. En azından," dedi Auda, "böyle bir adamı isteksizlik ele geçirmemeli." "Sen, arkadaşların." "Hiç arkadaşım yok, hanımefendi." "Akrabaların." "Artık akrabam yok. O halde sana acıyorum, Bay Fogg. Çünkü yalnızlık üzücü bir şeydir, kalpsiz acılarını ona açabileceğin bir şey. Ama diyorlar ki, o acı bile paylaşıldı iki sempatik ruh tarafından, sabırla taşınabilir." "Öyle diyorlar, hanımefendi." "Bay Fogg," dedi Auda, ayağa kalkıp elini tutarak, "sen de öyle bir şey yapıyorsun, aynı anda akraba ve dost olmak ister misiniz? Beni karın olarak mı alacaksın?" Bay Fogg bunun üzerine ayağa kalktı. Gözlerinde alışılmadık bir ışık vardı ve dudaklarında hafif bir titreme. Auda yüzüne baktı. Samimiyet, bu asil kadının yumuşak bakışının dürüstlüğü, kararlılığı ve tatlılığı, kim önce hayran, sonra her şeyi borçlu olduğu onu kurtarmaya cesaret edebiliyordu, onu deldi. Bir an gözlerini kapattı, sanki onun bakışından kaçmak istercesine gözlerini kapattı. Ne zaman tekrar açtı, "Seni seviyorum," dedi, basitçe. "Evet, en kutsal olan her şey, seni seviyorum ve tamamen seninim." "Ah," diye bağırdı Auda, elini kalbine bastırarak. Passepartout çağrıldı ve hemen ortaya çıktı. Bay Fogg hala tuttu Auda'nın eli kendi elinde, Passepartout anladı ve büyük, yuvarlak yüzü tropikal güneşin zirvesindeki kadar parlak hale geldi. Bay Fogg, Rahip Samuel Wilson'a haber vermesi için çok geç olup olmadığını sordu, Marylebone cemaatinden, o akşam. Passepartout en samimi gülümsemesiyle, "Hiç de öyle değil, geç kal. Saat 8'i 5 dakika geçmişti. Yarın mı, pazartesi mi?" "Yarın pazartesi için," dedi Bay Fogg, Auda'ya dönerek. "Evet, yarın pazartesi için," diye yanıtladı. Passepartout, bacaklarının taşıyabildiği kadar hızlı uzaklaştı.
İngiliz kamuoyunda yaşanan bir değişimi anlatmanın zamanı geldi. Gerçek banka soyguncusu James Strand'ın tutuklandığı ortaya çıktı, 17 Aralık'ta Edinburgh'da. 3 gün önce, Phileas Fogg polis tarafından çaresizce takip edilen bir suçluydu, şimdi o onurlu bir beyefendiydi, matematiksel olarak tuhaf yolculuğunu sürdürüyordu, dünyayı dolaşıyor. Gazeteler bahis üzerine tartışmaya devam etti, yatan herkes bahisler, onun lehine ya da aleyhine olsun, sihirle ilgilerini yeniden canlandırdı, Phileas Fogg tahvilleri, tekrar pazarlık konusu oldu ve birçok yeni bahis yapıldı. Phileas Fogg'un adı bir kez daha çok önemliydi, değişim. Reform kulübünden 5 arkadaşı bu 3 günü şu halde geçirdi, ateşli gerilim. Unuttukları Phileas Fogg tekrar ortaya çıkar mıydı? Gözleri, o anda neredeydi? 17 Aralık, James'in günü Strand'ın tutuklanması, Phileas Fogg'un tutuklanmasından bu yana 76. olayda ayrıldı ve ondan haber alınmamıştı. Ölmüş müydü? Terk etmiş miydi çaba mı, yoksa üzerinde anlaşılan rota boyunca yolculuğuna mı devam ediyordu? Ve 21 Aralık Cumartesi günü saat 9'dan çeyrek önce sahneye çıkacak akşam, Reform Club barının eşiğinde. Londra toplumunun 3 gün boyunca var olduğu kaygı ise öyle olamaz tanımlandı. Phileas Fogg hakkında haberler için Amerika ve Asya'ya telgraflar gönderildi. Savile Row'daki eve sabah ve akşam haberciler gönderildi. Hayır haber. Polis, dedektif Fix'in başına ne geldiğini bilmiyordu, Fix'in maalesef sahte bir koku taktik. Buna rağmen bahisler arttı, sayı ve değer. Phileas Fogg, yarış atı gibi, son atına yaklaşıyordu dönüm noktası. Tahviller artık 100 alt fiyat altında değil, fiyat altında fiyat olarak satıldı. 20, 10 yaşında ve 5'te, ve felçli yaşlı Lord Albemarle, kendi bahisine bile bahse girer. Lütfen. Pall Mall ve komşu sokaklarda büyük bir kalabalık toplandı cumartesi akşamı, sanki kalıcı olarak kurulmuş birçok broker varmış gibi görünüyordu Reform Kulübü çevresinde. Dağıtım engellendi ve her yerde tartışmalar yaşanıyor, tartışmalar ve finansal işlemler devam ediyordu. Polis harika kalabalığı geri tutmakta zorlanıyor ve Phileas Fogg'un geldiği saatte yaklaştığında, heyecan en yüksek seviyesine ulaştı. Phileas Fogg'un 5 düşmanı kulübün büyük salonunda tanışmıştı. John Sullivan ve Samuel Fallentin, bankacılar, Andrew Stuart, mühendis, Bank of England direktörü Gotthard Ralph ve Thomas Flanagan, Brewer, herkes endişeyle bekliyordu. Saat 8'in 20 dakikasını gösterdiğinde, Andrew Stuart ayağa kalktı, "Beyler, 20 dakika içinde Bay Fogg ve biz sona ermiş olacağız." "Liverpool'dan son tren ne zaman geldi?" diye sordu Thomas Flanagan. "7 dakikayı 23 dakikada," diye yanıtladı Gotthard Ralph, "ve bir sonraki saat 12 sonra gelir." "Peki beyler," diye devam etti Andrew Stuart, "Phileas Fogg 7:23 treniyle gelseydi, bu saatte varmış olurdu." "Yapabiliriz, bu nedenle, bahsi kazanılmış sayın." "Bekle, çok acele etmeyelim," diye yanıtladı Samuel Fallentin. "Bay Fogg'un çok eksantrik olduğunu biliyorsun. Dakikliği iyi bilinir, hiçbir zaman çok erken ya da çok geç gelmez ve eğer o son anda önümüze çıktı." "Neden?" dedi Andrew Stuart gerginle, "onu görürsem, ben onun olduğuna inanmamalıyız." "Gerçek şu ki," diye devam etti Thomas Flanagan, "Bay Fogg'un proje son derece aptalcaydı. Ne kadar dakikliği olursa olsun, engelleyemedi. Kesin olan gecikmeler ve sadece 2 ya da 3 günlük gecikme turnesi için ölümcül olurdu." "Gözlemleyin," diye ekledi John Sullivan, "aldığımız şeyleri de ondan hiçbir istihbarat yok, ancak her zaman telgraf hatları var güzergah." "Kaybetti, beyefendi," dedi Andrew Stuart, "onun 100 kez kaybedildi. Biliyorsun, üstelik, Çin, New York'tan buraya zamanında ulaşabileceği tek buharlı gemi geldi dün. Yolcuların listesini ve Phileas Fogg'un adını gördüm, aralarında değil. Şansın ona lehine olduğunu kabul etsek bile, o bunu yapabilir, Amerika'ya neredeyse ulaşmamıştı. Sanırım en az 20 gün olacak ve o Lord Albemarle 5000 kaybedecek." "Açık," diye yanıtladı Gotthard Ralph,
ve elimizde hiçbir şey yok, sadece yarın Baringse Bay Fogg'un çekini sunmak yeterli. Bu anda kulüp saatinin koleleri 20 dakikayı 9 gösteriyordu. 5 dakika daha, dedi Andrew Stuart. 5 beyefendi birbirlerine baktı. Kaygıları yoğunlaşıyordu, ama ihanet etmek istemedikleri için Bay Follentin'in teklifini hemen kabul ettiler, bir lastik teklifi. Bahsin 4000'ini bırakmazdım, dedi Andrew Stuart, yerine otururken, 3999. Saat 9'a 18 dakika kaldığını gösteriyordu. Oyuncular kartlarını aldı ama gözlerini saatten ayıramıyordu. Kesinlikle, ne kadar güvende hissetseler de, dakikalar onlara hiç bu kadar uzun gelmemişti. 9'a 17 dakika kaldı, dedi Thomas Flanagan, sesi keserken Ralph'in ona verdiği kartlar. Sonra bir anlık sessizlik oldu. Büyük salon tamamen sessizdi. Ama dışarıdaki kalabalığın mırıltıları duyuldu, ara sıra tiz bir çığlıkla birlikte. Sarkaç, her oyuncunun hevesle saydığı saniyeleri geçti, matematiksel bir düzenlilikle dinledi. 9'a 16 dakika kala, dedi John Sullivan, sesiyle duygularını ele veriyordu. Bir dakika daha, bahsi kazanacaktı. Andrew Stuart ve ortakları oyunlarını askıya aldı. Kartlarını bıraktılar ve saniyeleri saydılar. 40. saniyede hiçbir şey yoktu. 50. yılda hala hiçbir şey yoktu. 55. dakikada sokakta yüksek bir çığlık duyuldu ve ardından alkışlar geldi, yaşasın ve bazı sert hırlamalar. Oyuncular yerlerinden kalktı. 57. saniyede salonun kapısı açıldı ve sarkaç Phileas Fogg ortaya çıktığında 60. saniyeyi geçemedi, ardından heyecanlı bir kulüp kapılarından zorla giren kalabalık ve sakin sesiyle, "İşte buradayım, beyler," dedi. Evet, Phileas Fogg şahsen. Okuyucu, saat 8'in 5 dakikasında hatırlayacaktır, akşam, yolcuların gelişinden yaklaşık 5-20 saat sonra. Londra'da, Passepartout, efendisi tarafından hizmetleri almak üzere gönderilmişti. Rahip Samuel Wilson'ın belirli bir evlilik töreninde gerçekleşmesi ertesi gün yer. Passepartout büyülenmiş bir şekilde görevine gitti. Kısa süre sonra din adamının evinde, ama onu evde bulmadım. Passepartout biraz bekledi, 20 dakika geçti ve saygıdeğer beyefendiden ayrıldığında saat 35'ti, 8'in 1 dakikası geçti. Ama ne durumdaydı? Saçları dağınık ve şapkası olmadan, daha önce hiç görülmemiş şekilde sokakta koştu, yoldan geçenleri deviriyor, kaldırımda su fışağı gibi koşuyordu. 3 dakika içinde tekrar Savile Row'daydı ve M.R. Fogg'un odası. Konuşamıyordu. "Ne oldu?" diye sordu Bay Fogg. "Efendim," diye nefes nefese Passepartout, "evlilik, imkansız." "İmkansız mı?" "İmkansız, yarın için." "Neden?" "Çünkü yarın, pazar." "Pazartesi," diye yanıtladı Bay Fogg. "Hayır, bugün cumartesi." "Cumartesi mi? İmkansız." "Evet, evet, evet, evet," diye bağırdı Passepartout. "Sen bir şey yaptın, bir günün hatası. 24 saat önceden vardık, ama bunlar var, sadece 10 dakika kaldı." Passepartout, efendisinin yakasından tutmuş ve onu sürüklemişti karşı konulmaz bir güçle. Phileas Fogg, böyle kaçırılarak düşünmeye vakit bulamadan evinden ayrıldı, taksiye atladı, taksiciye 100 pound vaat etti ve kaçtı, 2 köpeğin üzerinden ve 5 arabayı devrerek Reform Kulübü'ne ulaştı. Saat, büyük salona göründüğünde saat 9'un çeyreğini gösteriyordu. Phileas Fogg, dünyayı 80 günde dolaşmıştı. Phileas Fogg 20.000 poundluk bahsini kazanmıştı. Böyle hassas ve titiz bir adam nasıl böyle bir hata yapabildi gün? Cumartesi günü Londra'ya geldiğini nasıl düşündü? Aralığın 21. günü, aslında cuma olduğu zaman, 20. sadece ayrılışından sonraki 79. gün mü? Hatanın nedeni çok basittir. Phileas Fogg, farkında olmadan, yolculuğunda bir gün kazanmıştı ve bunun nedeni sürekli doğuya doğru seyahat etmiş olması, devam edecekti, tam tersine, ters yöne, yani batıya gitseydi bir gün kaybetmiş olurdu. Doğuya doğru yolculuk ederken güneşe ve dolayısıyla günlere doğru gitmişti, bu işte 4 dakika boyunca dereceleri geçtikçe azaldı yönlendirme. Çevresinde 360 derece vardır toprak,
ve bu 360 derece, 4 ile çarpılır dakika, tam olarak 24 saat verir, yani gün bilinçsizce kazandı. Başka bir deyişle, Phileas Fogg doğuya giderken güneşin geçişini gördü meridyen 80 kez, Londra'daki arkadaşları sadece onun Londra'dan geçtiğini gördü. Meridian 79 kez. Bu yüzden onu reformda bekliyorlardı. Cumartesi günü kulüp, Bay Fogg'un düşündüğü gibi pazar değil. Ve Passepartout'un ünlü aile saati, ki her zaman Londra'yı tutmuştu zaman, günleri ve günleri de işaretleseydi, bu gerçeği ihanet ederdi. Saatler ve dakikalar. O zaman Phileas Fogg 20.000 pound'u kazanmıştı. Ama, çünkü harcamıştı yaklaşık 19.000 vardı, maddi kazanç küçüktü. Amacı ancak para kazanmak değil, zafer kazanmak için değildi. Birini böldü Passepartout ile talihsiz Fix arasında kalan 1000 pound, ona karşı kin beslemezdi. Ancak, şu Passepartout'un odasında yanan gazın maliyeti payı düzenlilik için 1920 saat. O akşam, Bay Fogg, her zamanki gibi sakin ve soğukkanlı, Auda'ya şöyle dedi, evliliğimiz hala senin için uygun mu? Bay Fogg, diye yanıtladı, bu soruyu sormak benim. Mahvoldun ama şimdi tekrar zenginsin. Affedersiniz, hanımefendi, servetim sana ait. Eğer önermeseydin evliliğimiz, hizmetkarım Rahip Samuel'e gitmezdi Wilson'ın, hatamı haber etmemeliydim ve... Sevgili Bay Fogg, dedi genç kadın. Sevgili Auda, diye yanıtladı Phileas Fogg. Evliliğin 48 saat sonra gerçekleştiği söylenmeye gerek yok ve Passepartout, parlayan ve göz kamaştıran bir şekilde gelini ele verdi. Kurtarmamış mıydı? Ve bu onura hak yok muydu? Ertesi gün, gün aydınladığı anda Passepartout onun şarkısına şiddetle vurdu efendinin kapısı. Bay Fogg kapıyı açtı ve sordu, ne önemli mi, Passepartout? Ne oldu efendim, neden, şimdi hemen buldum dışarıda. Ne? Dünya turunu sadece 78 saniyede yapmış olabileceğimizi düşünüyorum günler. Şüphesiz, diye karşılık verdi Bay Fogg, Hindistan'ı geçmemekle. Ama eğer Hindistan'ı geçmemiştim, Auda'yı kurtarmamalıydım, olmazdı eşim ve... Bay Fogg sessizce kapıyı kapattı. Phileas Fogg bahisini kazanmış ve dünyayı dolaşmıştı. 80 gün. Bunu yapmak için her türlü yöntemi kullandı taşıma, buharlı gemiler, demiryolları, vagonlar, yatlar, ticaret gemileri, kızaklar, filler. Eksantrik beyefendi tüm gücünü sergilemişti serinlik ve kesinlik gibi harika özellikler. Ama sonra ne olacak? Ne vardı gerçekten tüm bu zahmetten faydalanıyor mu? Bu kadar uzun ve yorgun bir yolculuk mu? Hiçbir şey, diyor musun? Belki de öyle. Sadece çekici bir kadın var. Ne kadar tuhaf olsa da ortaya çıkabilir. Onu en mutlu adam yapar. Gerçekten, bundan daha azı için dünya turuna çıkmaz mısın?